Yutulan Yıldız Bölüm 481, Yeni Yolculuk. Yıldız parçası 80.389.081'in çapı 6.200 kilometre idi. Bu, dünya yüzeyinin 1/4'e yakındı, ancak burası yalnızca bir mutlak başlangıç üyesinin yaşam alanıydı. Villanın içerisinde 111 kişilik koruma ekibi bulunuyordu. Sektör lordu seviyesinde bir general, alan lordu seviyesinde 10 kaptan ve evren seviyesinde 100 evren askeri. Bu Liu Feng'in koruma ekibini oluşturdu. Ve garsonları ve personeli daha da büyük bir sayıdan oluşuyordu, çünkü kadın ve erkek olmak üzere toplam 1800 personel vardı. Sonuçta yıldız parçasının alanı çok büyüktü. Teknolojinin ve makinelerin yardımıyla bile yıldız parçasının tamamını korumak büyük miktarda çalışma gerektiriyordu. 111 muhafız, 1800 asa ve bir lord, bu yıldız parçasının nüfusuydu. Bugünden itibaren emirlerim olmadan buraya kimsenin girdiğini görmek istemiyorum. Liu Feng sessiz küçük bir binanın etrafına bakarken sipariş verdi. Evet majesteleri. Kel yaşlı adam Ao saygıyla eğildi. Liu Feng kel yaşlı adama baktı. Ao, bildiğim kadarıyla çekirdek üyelerin, vücutlarını en üst seviyelere çıkarmak için yaşam havuzunda yıkanabilmeleri gerekiyor, değil mi? Yaşam havuzu mu? Kel yaşlı adam şaşkına dönmüştü. Liu Feng meraklanmıştı. Ao son aşama bölgesinin çekirdek üyelerinden biriydi ve bunu bilmesi gerekiyordu. Hangi yaşam havuzu? Ao merakla sordu. Evren 1. seviyeye ulaştıktan sonra, yaşam havuzunda yıkanmak insanı doğrudan 9. evren seviyesine yükseltir, değil mi? Liu Feng tekrar sordu. Sanırım majesteleri beslenme kabininden bahsediyor. Ao güldü. Hayat havuzu nedir? Doğru, sanal evren şirketindeki çekirdek üyelerin belirli bir ayrıcalığı var. Biri evren seviye 1'e, etki alanı lordu seviye 1'e ve hatta sektör lordu seviye 1'e ulaştığı sürece hemen beslenme kabinine gidebilir. Kişinin içinde gelişmesini sağlayan çok değerli özleri var. Liu Feng başını salladı. Yaşam havuzu Okan'ın buna verdiği isimdi. Manka'nın genç neslinin hepsi hayat havuzuna girecekti. Sanal evren şirketinin mutlaka bir yaşam havuzu olması gerekmiyordu. Ama onların bir beslenme kulübesi, hatta bir beslenme nehri bile vardı, aynı şey değil miydi? Doğru, beslenme kabini, Liu Feng sordu, bunu nasıl talep edebilirim? Majesteleri henüz sanal evren ağına girmedi, Ao gülümsedi. Şirketin her yeni grubunun ilk olarak İlkel Kaos şehrinde temel eğitimden geçmesi gerekiyor. Daha sonra hakları ve imtiyazları değişir. Daha önce yapamadıkları birçok şey artık etkinleştirilecek. İnternete girdiğinizde anlayacaksınız. Liu Feng başını salladı ve ardından 1. sanal evren ağına girdi. Sanal evren, mutlak başlangıç bölgesi Villa 1136. Çalışma kapsamında. Liu Feng sandalyeye oturdu. Dizüstü bilgisayarı açıp ekrana baktığında arka plan yönetiminden bir yeni posta keşfetti. Liu Feng yavaşça ona dokundu. Posta otomatik olarak açıldı ve özet sayfasında hayat, eğitim ve eğitim olmak üzere 3 seçenek vardı. Hayat. Liu Feng yavaşça dokundu. Önünde yıldız haritalarından yiyecek ve içeceklere, beslenme kabininden gemilere kadar birçok bilgi içeren çok sayıda sayfa açıldı. Her türlü bilgi mevcuttu. Liu Feng hepsini açtı ve mutlak başlangıç bölgesinde yaşamakla ilgili her türlü soru veya soruna çözüm bulabildi. Beslenme kabinine gelince, kişinin en üst seviyeye gelişmesine yardımcı olmak için beslenme kabini seçeneği seçilebilir. Rica etmek. Liu Feng yavaşça ona dokundu. Küçük bir ekran belirdi ve ekranda beyaz bir elbise giymiş, yüzünde bir gülümseme olan, yeşim saçlı, güzel bir kadın görüntülendi. Nasılsınız majesteleri? Liu Feng, evren seviyesi 1'den evren seviyesi 9'a gelişmek için beslenme kabinini kullanmayı mı talep ettiniz? Evet. Liu Feng başını salladı. Majesteleri Liu Feng, beslenme kabinini bir gün içinde odalarınıza göndereceğiz. Yeşim saçlı kadın gülümsedi. Teşekkürler. Liu Feng gülümsedi. Çağrı sona erdi. Kolaydı. Liu Feng mırıldandı. Yiyecek ve içeceklerin yanı sıra gemilere kadar birçok talep karşılanıyor.
Ancak iyi gemilerin satın alınması gerekiyor. Ancak A sınıfından D sınıfına kadar gemiler sağlanıyor. Doğru, normalde çok pahalı olmayan eşyaların hepsi temin ediliyor. Yaşam bölümünü kapatan Liu Feng, çalışma bölümünü açtı. Çalışma bölümü teorik ve pratik olarak ayrıldı. Teorik olarak asıl mesele, tüm mutlak başlangıç bölgesindeki halka açık derslerdi. Bunlar normalde ölümsüzler tarafından öğretilirdi ve bazen de bir evren ülke liderinin öğretmesi sağlanırdı. Bu kurslarda altın, ağaç, su, ateş, toprak, rüzgar, gök gürültüsü ve ışık, 8 köken kanunu, ayrıca uzay ve zaman kanunları, en zor 2 kanun hakkında bilgiler veriliyordu. Ayrıca uzay ile altının, uzay ile ahşabın ve benzerleri birleşiminden de söz ettiler. Beceri dersleri de vardı. Ve bilinç eğitimi dersleri. Birçok farklı ders türü. Öğretmenlerin hepsi en azından ölümsüz seviyedeydi ve ara sıra da evrenin ülke liderleriydi. Bu halka açık derslerin tümü mutlak başlangıçtaki halka açık derslere aitti, yalnızca mutlak başlangıçtaki üyeler bunlara katılabilirdi. Aslında hiçbir şeyi zorlamıyorlar, Liu Feng gülümsedi. Bu iyi, istersem katılırım, istemezsem tek başıma antrenman yaparım. Ancak sadece ders isimlerinden ve mutlak varlıkların öğretilmesinden bile bunlar Liu Feng'in servetlerinin ne kadar büyük olduğunu anlaması için yeterliydi. Normal savaşçılar ölümsüz bir öğretmene sahip olmanın hayalini kurarlardı. Tıpkı Liu Feng'in kölesi Baykalo gibi, öğretmeni de Nolan Sahan'dı. Nolan Sahan, evrenin 9. seviyesindeydi. Devasa balta unvanı nedeniyle pek çok kişi onun öğrencisi olmuştu. Bu, evrende öğretmen kaynaklarının ne kadar seyrek olduğunu gösterdi. Liu Feng ve grubuna gelince, onlara eğitim verecek büyük bir ölümsüz grubu vardı. Bu ölümsüzlerin hepsi, uzman oldukları konulardan bahsediyordu, hatta ara sıra gelip öğretecek bir evren ülkesi liderine de sahiplerdi. Ne kadar lüks! Çalışma bölümü teori ve pratik olarak mı ayrılıyor Liu Feng düşündü. Teori mutlak savaşçıların dersleridir, peki ya pratik? Yavaşça dokundu. Hua. Pratik bölüm, cennet köprüsü, fantezi okyanusu ve ölümsüz sunak olarak ayrıldı. İçlerinde her birinin ayrıntılı açıklamaları vardı. Cennetsel köprü, Virtual Universe Company'nin çekirdek üyeleri, cennetsel köprüyü deneme hakkına sahiptir. Köprünün gereklilikleri kişinin köken yasalarını kavrayışıyla ilgilidir. İnsanın idrak seviyesi ne kadar derin olursa köprüde o kadar yüksek seviyeye geçebilir. Seviye ne kadar yüksek olursa, verilen puan miktarı da o kadar yüksek olur. Fantezi okyanusu, Virtual Universe Company'nin çekirdek üyeleri, fantezi okyanusunu deneme hakkına sahiptir. Kişinin bilinç gücünü ve iradesini test eder. Bilinç ve irade, onları eğiterek kişinin darboğazları aşmasını sağlar ve savaşta ve diğer birçok açıdan çok önemlidir. Fantezi okyanusunu en dıştaki katmandan derinlere doğru aşmaya çalışacaksınız, ne kadar derine inilirse puanlar o kadar yüksek olur. Ölümsüz sunak testi kişinin enerjiyi açığa çıkarma yeteneğidir. Aynı vücut tipine sahip olsalar bile, farklı savaşçıların farklı serbest bırakma güçleri ve kullanımları vardır. Safhan güç 1 puan olarak ölçülecektir. Birkaç güçlü savaşçı 10 veya 20 puana ulaşabilir ancak birinin maksimum potansiyeli 100 puan olarak ayarlanmıştır. Bu, kişinin gücünü kullanması için mükemmel bir standarttır ve kişinin gücünü mükemmelliğe kadar kontrol etme derecesi, ölümsüzlüğe doğru ilerlemek için bir gerekliliktir. Ölümsüz sunak kişinin güç çabasını test eder. Ne kadar güçlü olursa puanlar da o kadar yüksek olur. Göksel köprü mü? Fantezi okyanusu mu? Ölümsüz sunak mı? Liu Feng nefesini tuttu. Göksel köprünün yanı sıra fantastik okyanus ve ölümsüz sunağında olmasını beklemiyordum. Lanet etmek. Sanal Evren şirketi aslında sanal evren şirketidir. Her şeyi planlamışlar. Liu Feng'in omzundaki babata geniş gözlerle baktı. Aslında bir grup ölümsüzleri ve hatta ders veren bir evren ülkesi lideri var mı? Sadece cennet köprüsünü yapmak fazlasıyla yeterli. Yine de fantastik bir okyanus ve ölümsüz bir sunak var mı? Bunları nasıl yapıyorlar? Beden, bilinç gücü, irade ve köken yasası kavrayışı, bunlar ölümsüz olmanın ana yönleridir, Babata bağırdı. Özellikle ölümsüz sunak,
Bu gerçekten kişinin gücünü test edebilir mi? Bunun nesi zor? Liu Feng güldü, biz dünyadayken birinin güç çabasını da test edemez miydik? Aynı şey değil. Birisi sizin seviyenize ulaştığında tek başına bir yumruk doğal olarak köken yasalarını aşılayacaktır. Babata açıkladı. Örneğin ham gücünüz 1, güç uyguladığınızda 20'ye çıkabiliyor. Ancak yasalarla saldırınız 100 puana kadar çıkabiliyor. Testin sonucu 100 olacak ama senin gerçek gücün bu değil, anladın mı? Liu Feng fark etti. Köken kanunları kişinin gücünü çok fazla artırabilir, bu sadece kişinin ham enerjisi olmaz. Ölümsüz sunağa dokunun, Babata bağırdı. Liu Feng yavaşça dokundu. Ölümsüz sunak, sanal evren için özel olarak yaratılmıştır. Kişinin güç kullanımını doğru bir şekilde test etmek için evrenin kökeni yasalarını, evren enerjilerini, ruh enerjisini veya benzerleri izole eder. Böyle bir yerin adını hiç duymadım. Normal savaşçıların böyle bir yerin varlığından haberi bile olmaz. Babata başını salladı ve bağırdı. En iyi şey, göksel köprünün, fantastik okyanusun ve ölümsüz sunağın hepsinin size puan kazandırabilmesidir. Liu Feng mutlu bir şekilde güldü. Arka plandaki yönetim, hayatını ve öğrenimini bitirdikten sonra Liu Feng heyecanla 3. seçeneği yani eğitim seçeneğini açtı. Açıldığında birkaç kelimeden oluşan bir özet sayfası açıldı. Sanal Evren şirketinde puanlar paradan daha etkilidir. Cennetsel Köprü, Fantastik Okyanus ve Ölümsüz Sunağın yanı sıra puan kazanmak için görevler yapmayı da seçebilirsiniz. Gerçek bir savaşçı tamamen güvenli bir ortamda doğamaz. Yalnızca meşakkatli ve yoğun savaşlar sayesinde kişi sürekli olarak gelişebilir ve güçlenebilir. Eğitim misyonları gerçekte bir eğitim şeklidir. Görevler zorluk ve tehlike seviyelerine göre güvenli, normal, zor, tehlikeli, imkansız gibi ayrıştırılıyor. Güvenli seviye, ölüm oranı 0. Normal, ölüm oranı %10. Zor, ölüm oranı %20. Tehlike, ölüm oranı %50. İmkansız, ölüm oranı %90. Tehlike seviyeleri farklılaştıkça her görevin puan miktarı da doğal olarak farklı olacaktır. Tüm çekirdek üyeler güçlü yönlerine göre seçim yapmalıdır. Çok güvenli bir seviye seçmeyin, çünkü diğerleri sizi bu şekilde aşacaktır. Ancak en tehlikeli olanı da körü körüne seçmeyin, çünkü yeterli hazırlık olmazsa kişi ölüme doğru yürür. İster eğitim olsun, her şeye çekirdek üye olan siz karar vereceksiniz. Kendi seçimlerinizi yaparsınız, kendi eylemlerinizin sonuçlarına katlanırsınız. Ölümsüz olmanın yolu tehlikelerle doludur. Hepinizin bu yolda yürümenizi ve ölümsüz olmanızı diliyorum. Son eğitim bölümü sayfasını bitiren Liu Feng bir süre sessiz kaldı. Bölüm 482, Yunmo gezegen gemisini onarmak mı? Yeryüzünde bir söz vardır. Bir çiçek serada çok güzel görünebilir ama rüzgara ve yağmura asla dayanamaz. Liu Feng usulca söyledi. Hassas ve kırılgandır. Küçük şeytan bağırdı. Demir haline gelmek 100 yıl alır, dünya insanları aşılar sayesinde bazı hastalıklara dayanabiliyor, hepsi aynı teoriyi paylaşıyor Liu Feng. Tıpkı bu örnekte olduğu gibi başlangıçta çok iddialı olmamalısınız. Daha düşük zorluktakilerden başlayın ve yavaş yavaş yükselmeden önce bunları deneyin. Acelesi yok. Şu anda henüz herhangi bir görev almak bile istemiyorum, Liu Feng dedi. İlkel Kaos şehrinde yaptığım çalışma nedeniyle tüm bu bilgileri sindirmem için hala biraz zamana ihtiyacım var. Vücudumun da beslenme kabinine ihtiyacı var. İblis Babata gülümsedi ve başını salladı. Yunmo gezegeni mirasını devralmak için Liu Feng'i seçtiğinde, onun hayatında bu noktaya gelmesini asla beklemezdi. Daha önce Yunmo gezegeninin öğrencisi olarak kimliğinin ortaya çıkması ve birçok sektörün ilgisini çekmesi konusunda endişeleneceği yer lordlar ve diğerleri. Ancak şu anki durumuyla normal ölümsüzler bile onunla uğraşmaya cesaret edemezdi. Kara Ejder Dağı'nın imparatorunun bile saygılı olması gerekiyordu. Liu Feng ilkel gizli bölgeye girdiğinde, muhafızları bir ölümsüz tarafından yönetilecek. Bu olduğunda, Kara Ejderha Dağı kutsal topraklarının tanrı liderinin bile Liu Feng'e karşı son derece saygılı olması gerekirdi. Arka plan yönetimi. Liu Feng yavaşça dokundu ve daha sonra belgeyi kapattı.
Yaşam, eğitim ve eğitim, sanal evren şirketi her şeyin en iyisini sağladı. Yarı yolda ölmek mi? Ömrü sona ererken sektör lordunun zirvesinde mi kaldınız? Ölümsüz olmak mı? Bu tamamen kişinin sıkı çalışmasına bağlıydı. Şu anda 30.360 puanım var. Liu Ofeng hazine sandığı belgesini açtı. Mevcut malzemelere, değerli hazinelere, kılavuzlara, silahlara ve çeşitli eşyalara bakarken kalbi aniden atmaya başladı. Bu hazinede neredeyse her şey vardı. En değerli varlığına gelince, hiç kullanılamayan F sınıfı Yunmo Planet gemisine gelince, onu tamir etmek bile zordu. En azından Siyah Ejder Dağı Yıldız tarlasında bu imkansızdı. Ganu evreni ülkesi bunu düzeltmek için zar zor bir araya gelebilmişti, ancak buradaki hazine kesinlikle onu düzeltmek için gereken şeye sahip olacaktı. Babata, şu hazineye bir bak. Yunmo gezegen gemisini mevcut eşyalarla tamir edebilecek miyiz? Liu Ofeng sordu. Evet. İblis Babata sonuçta bir yapay zekaydı. Gerekli tüm materyaller hakkındaki bilgileri anında toplayabildi. Liu Ofeng şaşırmıştı. Yunmo gezegen gemisi bir ölümsüzün bile zorlukla kırabileceği bir gemiydi. Bir ölümsüzün savaşı, içinde sadece yumruk izinden başka bir şey bırakmazdı. Ve öğretmeni Hu Yanbo'nun geçmişteki ölümünün nedeni, rakibinin ruh saldırısı kullanmasıydı. Bu gemiyle Liu Ofeng gerçekten cesur olurdu. Ruh saldırısı mı? Diğer iki bedenini kendi iç dünyasına saklayabilir ve Musha klanını kullanabilirdi. Ruhu olmadığı için ruh saldırısından hiç korkmuyordu. Önemli malzemeler hazine sandığı aracılığıyla değiştirilebilir, Babata dedi. Ayrıca, yaşam segmenti aracılığıyla onarımı için Virtual Universe Company'nin teknoloji departmanını da kiralayabilirsiniz. Siz malzemeleri sağladığınız sürece bu üyeler tamir edecek. Kaç puan gerekiyor? Liu Ofeng sordu. Yaklaşık 560.000 puan, Babata dedi. 560.000 mi? Liu Ofeng geniş gözlerle baktı. Bu pek dikkate alınmıyor. Babata dedi. Eğer gerçek evrende gerçek parayı kullanırsak, bu yaklaşık 80.000 karışık element gerektirir. Liu Ofeng şaşkına döndü. Puanların satın alma gücü gerçekten saçmaydı. Babata, eğer yeni bir Yunmo Planet gemisi inşa edecek olsaydık ne kadara ihtiyacımız olurdu? Liu Ofeng sordu. Yaklaşık 3,6 milyon karışık element, Babata dedi. Lanet etmek. Liu Ofeng küfretmeden edemedi. Black Dragon Mountain yıldız alanının tamamını alıp satmak bile bu kadar pahalıya mal olmaz. Normal bir galaksinin değeri o kadar da fazla değil. Ancak bir Kara Ejder Dağı yıldız alanının tamamını satmak için fiyat çok daha yükseğe, yaklaşık 300.000 ila 1 milyon karışık elemente kadar yükselecektir. Önemli olan duruma bağlı olması, açık artırmalarda genellikle inişler ve çıkışlar oluyor. Babata dedi. Kara Ejder Dağı yıldız alanı, tamamen satılması bile bir Yunmo gezegen gemisiyle kıyaslanamaz. Bu çok normal. Babata küçümseyerek söyledi. Kara Ejder Dağı yıldız alanı, kutsal toprakların ölümsüz Kara Ejder Dağı'nın malıdır. Ve o ölümsüz, onun gücü öğretmenininkiyle kıyaslanamaz bile. Öğretmenin o zamanlar bu gemiyi inşa etmek için çok büyük miktarda para harcadı. Yunmo gezegen gemisinin normal bir yıldız alanından daha pahalı olması normaldir. Ayrıca her türlü fiziksel saldırıyı engelleyebildiği için son derece dayanıklıdır. Ayrıca öğretmeniniz hücum ve savunma ruhuna odaklandı. Dolayısıyla o gemiyle son derece güvenliydi. Sonunda yine de öldü. Liu Ofeng başını salladı. Düşmanı imparator seviyesinde bir ölümsüzdü ve o da ruh saldırılarına odaklanmıştı, Babata dedi. Eğer bir dövüşçü olsaydı öğretmeninizi asla öldüremezdi. Kara Ejder Dağı yıldız alanı sonuçta sadece bir bölge. Ancak bir Yunmo gezegen gemisi hayatınızı koruyan bir gemidir. Hangisi daha önemli? Bir bakış ve anlamalısın. Babata dedi. İster 560.000 puan olsun, ister 80.000 karışık element. Her ikisi de Liu Ofeng'in ulaşamayacağı yerdeydi, yetersiz puanları ise ona yakın değildi. Evrenin derinliklerinde, mutlak başlangıç bölgesi çekirdeği. Bu devasa buz gezegeninin etrafında dönen birçok yıldız parçası vardı. 80.389.081 numaralı parçada bir evren gemisi kıtaya indi. Majesteleri Liu Ofeng, beslenme kabini içinde değerli besleyici sıvılar saklıyor.
Evren seviyesini birden 9'a çıkarmak için bunun yalnızca 1/3'ine ihtiyacınız var. Beyaz bir elbise giymiş yeşim saçlı bir adam saygıyla konuştu. Ne olur ne olmaz, gereğinden fazlasını hazırladık. Leu Ofeng memnun bir şekilde başını salladı. Bu beslenme kabini satın aldığına çok benziyordu. Ancak bu kesinlikle daha iyiydi ve dışarıdan satın alınamazdı. Yapabilse bile Leu Ofeng kesinlikle bunu karşılayamazdı. Beslenme kabini otomatik olarak açıldı. İçinde yaklaşık 1/5'i açık mor bir sıvıyla doluydu. Bu biçimsiz sıvı son derece soğuktu, bu Leu Ofeng'in kaşlarını çatmasına neden oldu. Elini sıvıya doğru uzattı ve hafifçe dokundu, soğuk Leu Ofeng'i şok etti. En az -10 dereceydi. Sıvıya parmaklarıyla dokunduğunda parmaklarındaki hücrelerin neşeyle zıpladığını fark etti. Bu kadar soğuk bir beslenme sıvısı mı? Ancak etkileri şok edici, Leu Ofeng düşündü. Bununla birlikte soyundu ve kabine girdi. Kendini o soğuk mor sıvıya daldırarak, garip varlık akmaya başladı ve Leu Ofeng'in vücuduna, kaslarına, kemiklerine, derisine, iç organlarına girdi. Dışarıdan içeriye doğru tüm vücudu şok edici bir hızla gelişmeye başladı. Evren seviyesi birden 9'a kadar olan normal evrim, yüzlerce hatta binlerce yıl gerektirdi. Ancak sanal evren şirketi, kişinin evriminin birkaç ay içinde gerçekleşmesine izin vermek için ağır bir bedel ödedi. Besin sıvısının soğukluğuna gelince, evren seviyesindeki savaşçılar bu tür sıcaklıklardan etkilenmezdi. Kabin kapandı. Sanal evren, mutlak başlangıç villası 1136. Aslında aynı şey değil. Sadece tüm bedenime nüfuz etmiyor, hatta ruh enerjim bile büyüyor. Bu inanılmaz. Leu Ofeng masasına oturdu, dizüstü bilgisayarını açtı ve haykırdı. Bedenimi ve ruhumu 1. seviyeden 9. seviyeye kadar geliştirebilmek, etkileyici. Ekranda Leu Ofeng derslerin zaman çizelgesine baktı. Diğer dersleri dinlememe gerek yok. Ben gidip uzay ve altın derslerine bakacağım. Leu Ofeng başka herhangi bir yasayı incelemek istemiyordu. İnsanın dikkatinin ve enerjisinin bir sınırı vardı ve içindeki iki beden doğal olarak bu iki yasaya hakimdi. Diğerleriyle uğraşmaya bile gerek yoktu. Yarın akşam ders mi var? Altın menşe yasalarından mı bahsediyorsunuz? Üstüne üstlük, imparator seviyesinde bir ölümsüz konuşuyor, gidip dinlemem gerekecek. Bunun ardından Leu Ofeng çalışma odasının balkonundan atladı. Havada bir anda özel antrenman odasına geldi ve antrenmanına başladı. 3 ay boyunca beslenme kabininde yıkanmak zorunda kalındı. Bu süre zarfında, Leu Ofeng eğitim alanında olmadığında, ilkel kaos tableti ve önceki deneyimler üzerine çalışmalarını kavramak için dersleri dinliyordu. Ancak dürüst olmak gerekirse, diğer mutlak başlangıç üyeleri dersleri oldukça önemli görse de Leu Ofeng katıldıktan sonra bir şeyi keşfetti. Derslerin etkileri kendi öğretmeni Turuya'nın dersleriyle karşılaştırılamazdı. 20 yıl boyunca Turuya'nın yanında eğitim almasına rağmen ara sıra gözlerini parlatacak birkaç ders olmasına rağmen etkileri ortalamaydı. Hiçbir yardım olmadı. Halka açık dersler tüm mutlak başlangıç üyeleri içindi. Ve Turuya'nın önerileri onun için özel olarak hazırlanmıştı. Gelişimine ve durumuna göre kendisine özel bilgiler verildi. Ve Turuyan, evren ülke lideri olmaya yakın bir varlıktı, doğal olarak etkileri normal sınıflardan çok daha iyiydi. Gelişme hızım açıkçası ilk Kaos şehrine göre çok daha yavaş. Leu Ofeng villasında bir sandalyeye oturdu. İyi bir kadeh şarap aldı ve kaşlarını çattı. Ve bu dersler açıkçası kendi öğretmenimden daha iyi değil, ne yapmalıyım? Sadece Leu Ofeng değildi. Diğerleri de bu sorunu keşfediyorlardı. Şu anki eğitim hızı, ilkel Kaos şehriyle karşılaştırıldığında sönüktü. Sonuçta şehirdeki görünür köken yasaları, kişinin bunları incelemesine ve daha hızlı gelişmesine olanak tanıyordu. Leu Ofeng, öğretmenin bir arama talep etti, Babata omzunun üzerinde bağırdı. Öğretmen, Leu Ofeng'in gözleri parladı. Dik durup saygılı bir şekilde konuşarak, kabul et. Gözlerinin önünde bir ekran uçuştu. Üzerinde cesur ve güçlü bir gerçek yan imparatoru ortaya çıktı. Güçlü aurasına eklenen o altın rengi kürk,
Turan yüksek sesle güldü ve şöyle dedi: "Sevgili öğrencim, ilkel kaos şehrinden bir süreliğine ayrıldıktan sonra nasıl hissediyorsun?" Çalışma hızım yavaşladı. Liu Ofeng başını salladı. Haha. Turan daha da mutlu bir şekilde güldü. Bu normal, Primalci House şehrinin 3 hazinesi var. Dolayısıyla kişinin çalışma verimliliği dışarıya göre 10 kat daha hızlıdır. İlkel kaos şehrini terk eden herkes bu sorunla karşılaşacaktır. Ancak öğretmeninizin bunu çözmenin bir yolu var. Liu Ofeng'in gözleri parladı. "Lütfen konuşun öğretmenim. Eğer 9. evren tabletini sık sık inceleyebilirsen, gelişme hızın ilkel kaos şehrinden bile daha hızlı olacaktır." Gerçek Yan İmparatoru dedi. Ama tabii. Liu Ofeng bunu söyledikten sonra çaresizce başını salladı. Ne yazık ki tableti incelemek için tek bir şans bile bulmak çok zor ve her seferinde çalışma sadece 7 gün sürüyor. Yine de bu şanslardan elde edilen ödüller oldukça yüksektir. Eğer onu sık sık inceleyebilirsem, ilkel kaos şehrinde olmasam bile gelişimim şok edici olacaktır. Liu Ofeng'in gözleri parladı. "Sakın bana öğretmenin tablete çalışmam için bir yol bulduğunu söyleme." "Hayır, 52 ilk kaos tableti yalnızca burada, ilk kaos şehrinde mevcut." Turan dedi. "Öyleyse öğretmenin demek istediği şu." Liu Ofeng merak ediyordu. Sanal Evren şirketinin Hazine Kılavuzları bölümünde Zaman Uzay Karalamaları adında bir kitap var. Turan şöyle devam etti: "Bu kitap 9 evren tabletinin yaratıcısı tarafından yazılmıştır. En yüksek fiyatlı 100 kitaptan biri olan Zaman Uzay Karalamalarından mı bahsediyorsun?" Liu Ofeng baktı. Hazine sandığına bakmıştı ve kılavuzlar için listenin sonuna doğru korkunç fiyatlı kılavuzlar vardı. Zaman uzay karalamaları, set için toplam 100 milyar puan gerekiyordu. Bu sayı o kadar yüksekti ki Liu Ofeng anlamsız fiyatlara sahip kitapları ancak gözlerini fal taşı gibi açarak bakabildi. Liu Ofeng onlara bakma zahmetine bile girmedi. 100 milyar puan. Haha, heyecanlanma. Bu zaman alanı karalamaları, öğretmeninizin bile karşılayamayacağı bir şeydir. Turan gülümsedi. Bölüm 483, Zaman Uzay Karalamaları. Cennet Köprüsü'nün 1. seviyesini geçmek 100 puandı, 2. seviye 200, 3. seviye ise 400 puandı, büyüdükçe arttı. 21. seviyeyi geçtikten sonra kişi evren ülke lideri olabilir. Aynı zamanda bir 100 milyon puan ödül de kazanacaklar. Gerçek Yan İmparatorunun bunu karşılayamayacağından bahsetmeyin bile, o evren ülke liderleri bile onu satın almak için riske girmek zorunda kalacak. 100 milyar çok büyük bir miktardı, bir evren ülkesinin liderini bile titretmeye yetiyordu. Küçük Liu Ofeng şöyle dursun, yalnızca geniş gözlerle bakabiliyordu. "Haha, şok mu oldun?" Turan ekranda güldü. "Öğretmenim, bana zaman uzay karalamalarından bahsetmenin ne anlamı var? Bunu hiç karşılayamam." Liu Ofeng mırıldandı. 9 evren tabletinin yaratıcısı tarafından yazılmış olsa bile buna param yetmez. Göksel Köprü'nün 21. seviyesini geçmek, kişinin evren ülkesi lideri olmasına yol açabilir. Bu seviyedeki varoluş, aslında kişinin 27. seviyeye kadar eğitilmesine izin veren 9 evren ilkel kaos tabletini oluşturan zaman uzay karalamaları böyle bir fiyata satılmayı hak ediyor. Bu mutlak varlık, kesinlikle insanlığın mutlak zirvesinde duran biriydi, statü ve rütbeye hükmeden güçlü bir savaşçıydı. 9 evrenin derin ve engin olduğunu ve birçok kişiyi baştan çıkarabildiğini ve anlamalarına yardımcı olduğunu söylesek. Turan şöyle dedi: "O halde bu zaman uzayı karalamasının kendisi binlerce ila 10 binlerce teknik kaydetmiştir." "Binlerce ila 10 binlerce teknik mi?" Liu Ofeng rol aldı. Turan başını salladı. "Evet, o zamanlar 9 evren tabletini yaratan varlık, izlediği yola ilişkin ana fikirlerini 9 fotoğrafın içine koymuş. Bu 9 resim doğal olarak insanları anlama yolunda baştan çıkardı. Ayrıca bu varlık 9 resmi oluştururken 9 resme göre kavrama konusunda oldukça çabalamış ve bu süreçte aklına gelen tüm teknikleri kayıt altına almıştır. Bu 9 resimle rezonansa giren tekniklerde toplam 10.829 teknik var." 10.829 teknik mi? Liu Ofeng sertçe gözlerini kırpıştırdı. Gerçek bir mutlak varlık, yalnızca bu 9 resimden pek çok teknik yaratabilir.
Bu teknikler son derece dağınıktır. Gerçek Yan İmparatoru dedi. İsim karalamaları da bundan kaynaklanıyor, bunun nedeni çoğunlukla rastgele yazılar ya da resimler olmasıydı. Bazıları son derece derin, bazıları değil, hatta bazıları çok rastgele ve dağınık. Daha sonraki nesiller zaman uzay karalamalarını incelediklerinde, içindeki 10.829 tekniğin tamamını bile bulamadılar. Hepsini bulamadıkları için bu kadar çok olduğunu nasıl bildiler ile Uo Feng merakla sordu. Yaratıcının kendisi bunu ilk sayfada yazdı, Turan güldü. Her şeyi bulamasalar da yine de 10.000'lercesini keşfettiler. Bu setin tamamında 9 kitap var. 9 kitap mı? Uo Feng bunu düşündü. 9 evren tabletinde de toplam 9 resim vardı. Karalamalar orijinal olarak 9 resme göre yazılmıştır. Birinci kitap birinci resme, ikinci kitap ikinci resme göre. 9. ile 9. Turan gülümsedi. Öğretmeninin bunu söylemesini dinleyen Uo Feng bunun hakkında düşündü ve parmağını kullanarak yandaki başka bir ekranı işaret etti. Hazine sandığındaki kılavuzları hızla açtı ve hızla fahiş fiyatlara sahip Time Space karalamalarını buldu. Yazarın adı anonim olsa da Uo Feng onu incelemek için açtı. Zaman uzay karalamaları, birinci kitap 1000 puan. Zaman uzay karalamaları, birinci 2 kitap 10.000 puan. Zaman uzay karalamaları, birinci 3 kitap 100.000 puan. Zaman uzay karalamaları, birinci 7 kitap 1 milyar puan. Zaman uzay karalamaları, birinci 8 kitap 10 milyar puan. Zaman uzay karalamaları, tüm set 100 milyar puan. Ve bu Time Space karalamaları indirimle gelmedi. Gerçekten tam da düşündüğüm gibi, Uo Feng yüksek sesle güldü. Bu pahalı kitaplar gerçekten ayrı ayrı da satılıyor. Ah, düşündüğün gibi mi? Ekranda Turan güldü. Uo Feng de güldü. O dünyadayken, normal savaşçının 9 seviyeli Thunder kılıcı da ayrı satılıyordu. Ancak fiyatlar hala çok pahalı. Uo Feng kaşlarını çattı. Fiyatı pahalı. Turan başını salladı. Satın almayı seçtiğiniz an, daha sonra puanları geri kazanmak için çok çalışmanız gerekecek. Birinci 7 kitap, 9 evren tabletinin ilk 7 resmini yansıtıyor. Hepsini anlamak, evren ülke lideri seviyesine ulaşmayı sağlar. Bununla birlikte, köprünün 21. seviyesini geçtikten sonra bile 100 milyonun biraz üzerinde puan elde edersiniz ve yalnızca ilk 7 kitap için 1 milyar puan gerekir. Bu birinci 7 kitabı satın alanlar normalde evren ülke liderleri değildi. Uo Feng, bu kesinlikle son derece pahalı bir kitap olarak değerlendiriliyor. Aldığınız yüzen kan sadece 800 puandı ve ilk 3 fotoğraflı yankı uyandırıyordu. Ancak bu kitapta sadece ilk 3'te 100.000 puan gerekiyor. Ve daha sonra daha da kötüleşiyor. Bununla birlikte, içinde büyük miktarda teknik saklandığı için 9 evren tabletini eğitmek ve incelemek için kesinlikle en iyi eğitim seçeneğidirler. Bu teknikleri incelemek, etkileri doğrudan 9. evren tabletini incelemekten bile daha iyi olabilir. Ekranda Turan İmparatoru Uo Feng'e bakarken mutlu bir şekilde gülümsedi. Uo Feng, iyi öğrencim, onu satın alıp almamak senin seçimin. Kesinlikle satın alın, Uo Feng tereddüt bile etmedi. Ah! Turan'ın altın rengi kaşları kırıştı. Neyse, artık puanlarım var, Uo Feng gülümsedi. Şimdi karşılayabilirim, daha sonra paramın yetip yetmeyeceğine gelince, bu gelecek için bir sorun. Gözleri parladı. Hocam, etkilerinin karşılaştırılabilir olduğunu ve belki de 9 evren tabletinin kendisini incelemekten daha iyi olduğunu söylediğiniz için, ne kadar puan gerektirirse gerektirsin yine de onu satın almam gerekiyor. Puanlar küçük oyuncaklardan başka bir şey değil. Yasaları anlamak, güçlü bir savaşçı olmanın gerçek işareti budur. Bitirirken Uo Feng tereddüt bile etmedi. Hemen ilk 2 kitabı satın aldı. Değişim başarılı. 10.000 puan düşürdükten sonra kalan 20.360 puan. Lütfen bekleyin, birisi kılavuzu hemen gönderecek. Ekranda bir bildirim belirdi. Öğretmenim, onu zaten aldım. Uo Feng, Turan'ın bulunduğu diğer ekrana baktı. Turan gülümsedi. Bu zaman uzay karalamalarıyla 9 evren tableti üzerindeki çalışmanız büyük ölçüde hızlanacak. Herhangi bir sorunuz varsa, 3 ay boyunca buna katlanın ve 3 ay sonra hala anlamadıysanız, gelip bana sorun.
Evet. Liu Feng başını salladı. Ayrıca sana bir konuda daha tavsiyede bulunayım. Turuyan ekranda gülümsedi. Yuxiang Dağı'nda çalışarak bu kadar zaman kaybetmeye gerek yok. Yasaları incelemek ve anlamak önemlidir. Ancak, tamamen bir göreve çıkabilirsiniz. Gerçek hayatta keşif yapmak ve görevler yapmak. Gerçekte eğitim almak ve kanunları aynı anda incelemek, bu ikisi geciktirilmemeli, ikisinin birlikte verimliliği büyük ölçüde artacaktır. Liu Feng düşündü ve başını salladı, anladım öğretmenim. İlkel Kaos şehri. O antik malikanede gerçek Yan İmparatoru gülümsedi ve başını salladı. Liu Feng bu serseri, gerçekten açık sözlü. Liu Feng sipariş ettiği 2 kitabı hızla aldı, ikisi de gümüş bir evrak çantasında saklanıyordu. Çalışma odasında. Liu Feng evrak çantasını açtı ve şok oldu, 2 kitap mı? Zaman alanı karalamaları, daha önce Yüzengan'ı satın aldığında 110 kitabın tamamının neredeyse evrak çantasının tamamını doldurduğunu bilmek gerekiyordu. Ancak bu 2 kitap tek başına evrak çantasının yarısını kaplıyordu. Doğrusunu söylemek gerekirse bu 2 kitap metalden yapılmıştı, hatta sayfaları bile altın rengindeydi. Birinci kitap 50 cm uzunluğunda, 40 cm kalınlığında ve 40 cm yüksekliğindeydi. İkinci kitap 50 cm uzunluğunda, 40 cm kalınlığında ve 30 cm yüksekliğindeydi. Lanet olsun, bu 2 kitaba nasıl denir? Benim laptop çantamdan bile büyükler, adeta kocaman bir çanta gibiler. Liu Feng'in dili tutulmuştu. 2 kitabın tek başına evrak çantasının yarısını kaplamasına şaşmamalı. Kapaklara bakmak için aşağıya baktı. Üzerinde basit evren dili sözcükleri vardı, zaman uzay karalamaları. Basit sözcüklerdi ama yine de içlerinde evren uzayının kendisini taşıyorlardı. Bir bakışta sanki patlayan yıldızlara, gelişen galaksilere vesaire bakıyormuş gibi kelimelerin içine çekildiğini hissetti. Bir saniye sonra Liu Feng şokla uyandı. İnanılmaz. Liu Feng başladı. Bu, sanal evren sistemi tarafından gönderilen bu 2 kitap, orijinal kopyaları bile değil ve aslında bilincimi şimdiden baştan çıkarabiliyorlar. Zaman uzay karalamalarını yazan varlık çok korkunç. Liu Feng hızla metal kapağı açtı. Bu birinci kitap 40 cm kalınlığındaydı. Ancak 1000 sayfadan oluşuyordu. Metal sayfalar olmasına rağmen hava ince ve yumuşaktı. Kılavuzun tamamı için toplam 9 kitap var. Gelişi güzel yazılan ve toplam 10.829 teknik oluşturuldu. Eğer biri 10.829 tekniğin tamamını bulabilirse, en azından bir evren ülkesi lideri olabileceksin. Haha, bu basit sözler birinci sayfadaydı. Garip bir şekilde, küstah ve kendinden emin bir kişinin sesi Liu Feng'in kulaklarında yankılanıyormuş gibi görünüyordu. Hipnotizma mı? Liu Feng şüphelendi ve 2. sayfayı çevirdi. 2. sayfada basit vuruşlar vardı. Ancak bu vuruşlar, Liu Feng'in gözünde basit ama şiddetli bıçak hareketi ve vuruşlarıyla yankılanıyor gibiydi. Zarif, güçlü. Liu Feng iltifat etmekten kendini alamadı. Yağmur damlası resminde yalnızca 9 basit harika var ve o, bu kadar basit ama güçlü bıçak teknikleri yaratabiliyor. İlk yağmur damlası resmini uzun zamandır anlayan Liu Feng, bu görünüşte dağınık vuruşları ve karalamaları hızlı bir şekilde görebiliyordu. Her vuruşun arkasındaki durumu net bir şekilde hissedebiliyordu, teknikleri net bir şekilde görebiliyordu. Yağmur damlası resimlerini zaten anladığı için tekniği hemen öğrenebildi. Liu Feng 3. sayfaya geçti. Bu sayfada basit bir yaprak vardı. Üzerinde damarları oluşturan basit fırça darbeleri vardı. Ancak Liu Feng'in gözlerinde, havada tek bir vücut oluşturan, yukarıdan inen, etrafı saran ve düşmanı öldüren 9 ruh silahı gördü. Basit, şiddetli bir saldırı. Uzaya etki etmek, düşmanı kuşatmak ve onu doğrudan öldürmek için 8 silah kullanmak, Liu Feng tamamen şok olmuştu. Bu, oluşturduğum 9 iplikli döngüden çok daha güçlü. Totem sütununu serbest bıraktığımda, güçlenmek için yalnızca Nansen silahına güvenebilirim. Kendi tekniği olan 9 iplikli döngü, bu mutlak varlığın karaladığı rastgele tekniklerle karşılaştırıldığında açıkça sönük kalıyordu. Bu harika. Liu Feng gözleri parlayarak 4. sayfayı çevirdi. Kitabın metal sayfaları sürekli çevriliyordu.
Her biri yağmur damlası resminin harikalarını kullanarak farklı saldırıları gerçekleştirdi. Basit yağmur damlası resmi, mutlak varlık o tek resme göre harika ve güçlü teknikler yaratmıştı. İster yakın dövüş olsun, ister bir kontrolörün uzaktan saldırıları, ister hipnotizma, ister ruh saldırıları. Birçok farklı teknik onun emrindeydi. Liu Feng yağmur damlası resmini tamamen anladığı için sadece bu tekniklere bakarak neredeyse anında hepsini anladı. Bu inanılmaz. Kötü. Güçlü. Liu Feng sayfaları çeviren açlıktan ölmek üzere olan bir canavar gibiydi. Bu tür teknikleri açığa çıkarmanın bu tür yollarını hiç düşünmemişti. Tıpkı cennetteki bir atın uçması gibiydi, o varlığın zihniyetini hayal bile edemiyordu. Ayrıca tekniklerin hepsi heyecan verici ve mutlaktı ama yine de hepsi yağmur damlası resminin temeline dayanıyordu. Bu teknikler aynı zamanda köken yasalarını kullanmanın da bir yoluydu. Bu mutlak varlık, yağmur damlası resmini kullanmanın binlerce yolunu gelişigüzel yazdı. 3 gün sonra. Buna değer Liu Feng birinci kitabın son sayfasına göz atmayı bitirdiğinde heyecanla bağırmadan edemedi. Birinci kitabı bitirmek. İlk kitapta 3219 teknik vardı ve Liu Feng hepsini tamamen kavramıştı. Bu sadece 1000 puandı, 30.000 puanla satın almak zorunda kalsam bile yine de buna değerdi. Liu Feng bu kitabı kapattı. Pek çok tekniğin zihninde yüzdüğü için heyecanlıydı. Doğru, o varlık onun için daha önce orada olmayan bir pencere açmıştı. Seviye atlayan sadece 9 evren tableti hakkındaki anlayışı değildi, aynı zamanda nasıl savaşılacağına dair birçok yeni fikri teşvik etti ve diğer birçok şey hakkındaki bilgi miktarını tamamen yeni bir seviyeye yükseltti. Bölüm 484, Zayıflık. Teknikler gerçekten bu şekilde kullanılabilir mi? O muhteşem varlık, nasıl oldu da tek bir yağmur damlası resminden bu kadar çok teknik buldu? Liu Feng, zaman alanı karalamalarının birinci kitabını bir kenara koydu ve ikinci kitabı aldı. Kalın metal kitabı açarak bir kez daha okumaya başladı. Time Space ikinci kitabı karalıyor, 9 evren tabletinin 2. Drizzle resmini yansıtıyordu. Derinlik açısından, bu açıkça birincisinden yüzlerce hatta binlerce kat daha derindi. Liu Feng ikinci resmin sadece bir kısmını anladığı için bu kitabın birçok sayfasında açıklanan teknikler ona son derece gizemli geldi. Bu teknikler Drizzle resminden oluşturulmuştu ve Drizzle resminin parçalarını onun içinde barındırıyordu. Bazıları diğerlerinden daha fazla, hatta bazıları resmin tamamını içeriyor. Demek bu tarafta. İşte bu kadar. Ah! Liu Feng bu kalın ikinci kitabı okumaya tamamen dalmıştı. Birinci kitabın 3219 tekniğini Liu Feng'in hepsini öğrenmesi toplam 3 gün sürdü. Ancak ikinci kitabın 2102 tekniğinden 2083'ü ona derin ve anlaşılmaz geldi. Diğer 19'una gelince, onları zorlukla kavrayabildi. Bunları zihnine kazıdıkça, 9. evren tabletinin çizilyen resmi onun için yavaş yavaş netleşmeye başladı. Pek çok fabrika makineleri parçalarına ayırabilir ve yapı sökümün gerçekleşme şekline göre kişi daha sonra nasıl yeniden inşa edileceğini öğrenip çözebilir. Bir teori. Bu teknikler neden bu kadar değerliydi? Bunun nedeni, her tekniğin büyüyüp daha da derinleşebilmesi ve sonunda köken yasalarının derinliklerini işaret edebilmesiydi. Bu teknikleri incelemek aslında kanunları kavramak açısından faydalıydı. Evrendeki birçok insanın değerli teknikler elde etmek için her şeyi riske atmasının nedeni de buydu. Sonuçta ilk kaos tabletlerini gerçekten görebilenler son derece az ve ayrıcalıklıydı. Normal savaşçılar asla 52 tableti görme şansına bile sahip olamazlar. Liu Feng derin bir nefes aldı ve elindeki kalın kitabı bıraktı. İyi kitap. Gerçekten güzel bir kitap. Liu Feng kitabın kapağına baktı. Tek başına zaman uzay karalamaları kelimesi bile insana diğer olayların yanı sıra evrimi, uzaydaki yıldızların değişimini hissettirebilir. Keşke biraz daha ucuz olsalardı. 3. kitap 100.000 puanlamalı olacak, ben bu kadar puanı nereden alacağım? Puan almak son derece zordu. Babata, ne zamandır ders çalışıyorum? Liu Feng ağır kitabı arkasındaki rafa geri koyarak sordu.
Birinci kitap 3 gün sürdü. İkinci kitaba gelince, onu 29 gündür okuyorsunuz. Omzundaki küçük şeytan şöyle dedi. 29 gün mü? Leo Feng başını salladı, ardından başını salladı ve güldü. Birinci kitabın 3219 tekniğini tamamlamam sadece 3 gün sürdü. Ama bu ikinci kitabın 19 tekniği tek başına 29 günümü aldı ve henüz tam olarak kavrayamadım bile. Etkisi nasıl? Babata sordu. Hala sorun yok. Leo Feng gülümsedi. 10. ve 11. harikayı anladım. Lanet etmek. Babata'nın gözleri neredeyse fırlayacaktı. Leo Feng, sen de utanmazsın. Buna hala tamam mı denir? 9 harikanın arasında yer alan yağmur damlası resmi. Çiseleyen resmin içinde 27 derin harika daha vardı. Yağmur fırtınası resmi, son 72 en derin harikayı barındırıyordu. Toplam 108 harika, uzayın kökeni yasalarının temelini oluşturuyordu. Sanırım artık geçmişten öğrendiğim her şeyi de sindiriyorum, Leo Feng dedi. İlkel Kaos şehrinde, bir şekilde anladığım ama tam olarak anlayamadığım birçok parça vardı. Ve şimdi bu tekniklerin içine daldığımda, tam olarak anlamak üzere olduğum pek çok şey birbiriyle yankılanıyor ve bu iki harikayı sürekli olarak incelememi sağlıyor. Yüzenka'nın 108 tekniği var, 11'ini biliyorum. Tabii ki, zaman uzay karalamaları aracılığıyla edindiğim önceki bilgiler bana büyük faydalar sağladı. Ancak daha da ileri gidildikçe bu o kadar kolay olmayacak. Zaman uzay karalamalarına ilk kez bakmak en büyük aydınlanmayı yaşadı. İnsan daha fazlasını anlamaya çalıştıkça daha da zorlaşacak. Tabii ilk kaos tabletini tekrar incelemeyi başaramazsa, ancak orası ilk kaos şehrindeydi. Üstelik geri dönme şansı son derece değerliydi. Ah! Leo Feng aniden baktı, şiddetle ayağa kalktı ve bağırdı. Son 32 gündür zaman uzay karalamaları üzerinde çalışıyorum. Bu da son 32 gün boyunca hiçbir derse katılmadığım anlamına mı geliyor? Lanet olsun, sevdiklerime bile katılmadım. Mutlak başlangıç bölgesinde birçok sınıf vardı ancak hepsi isteğe bağlıydı. Leo Feng, uzay ve teknikler hakkında ders veren normalleri pek umursamadı. Bu ölümsüzler öğretmeni kadar iyi öğretmiyorlardı. Fakat, altının kökeni yasalarını, uzayı ve altın füzyonunu açıklayanlar Leo Feng'in vurguladığı şeylerdi. Öğretmeni Turian Emperor uzay konusunda uzman olduğundan, her ne kadar altın kökeni kanunları hakkında biraz bilgisi olsa da, bu konuda uzmanlaşmış ölümsüzlerle kıyaslanamazdı. Pişmanlığın ne faydası var? Küçük şeytan güldü. İşte size iyi haberler, en sevdiğiniz uzay ve altın füzyon dersi bu gece başlıyor. Ah, o zaman bu gece katılacağım. Leo Feng başını salladı. Ancak önce gücümün ne kadar geliştiğini görmek için denemeliyim. Leo Feng çalışma odasının balkonundan atladı ve eğitim alanının girişine vardığında arkasında görüntüler bıraktı. Antrenman sahalarında zemin pırıl pırıldı. Boynuzlu ejderha şehrini simüle et, Leo Feng emretti. Babata'nın yardımıyla burası anında büyük bir şehrin büyük bir kısmına dönüştü. Şehir boştu. 9 katlı normal bir binanın balkonunda Leo Feng koyu altın renkli uzun çubuğu sırtında taşıdı ve "Yükselin!" diye bağırdı. Uzun çubuğun hemen arkasından, gökleri ve toprağı kaplayan küçük altın bıçaklar fırladı. Bu 1600 bıçağın bulanık görüntüleri, dans eden ve hızla uçuşan küçük ruhlara benziyordu. Havada hızla köken kanunlarıyla aşılanmış altın iplikler uzatmaya başladılar ve göz açıp kapayıncaya kadar altın bir totem oluşturdular, totem sütunu. Gitmek. Leo Feng ilerideki bir banka gökdelenini işaret etti. Gümbürtü. Totem direği yuvarlandı ve etrafındaki boşluk sıkıştı. Hareketi neredeyse ışınlanıyormuş gibiydi, bir anda birkaç kilometre kat etti ve hemen o gökdelene çarptı. Çarpmanın etkisiyle tüm bina sarsıldı ve toza dönüştü. Eş zamanlı olarak binanın altındaki zemin de sarsıldı ve darbe her yöne dalgalanarak büyük bir dalgaya neden oldu. Daha sonra merkez üssünün etrafındaki birkaç kilometrenin tamamı tozdan başka bir şey değildi. Güç kontrolüm hala kesin değil, Leo Feng havada durup aşağıda toza dönüşen binaları inceliyordu. Kaşlarını çatarak, saldırımı kontrol etmek ve onu tek bir çizgiye yoğunlaştırmak istiyorum, ancak yine de yerde dalgalanıyor. Fakat,
Zaman uzay karalamasının hafifçe ayarladığım ve 10. ve 11. harikayı kavrayışımla birleştirdiğim 3000'den fazla tekniğe göre totem sütunumun gücü açıkça çok daha güçlü. Liu Feng uzakları işaret etti. Git. Gümbürtü. 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 Totem sütunu toprağa cezalandıran, oraya buraya çarpan bir tanrı gibiydi. Çarptığı an tüm alan toza dönüşecekti. Ağır görünebilir ama kontrol edilmesi hafif, sonunda bu duyguya sahibim. Liu Feng çok memnundu. Zaman uzay karalamalarını incelemek gerçekten çok büyük bir faydaydı. Aslında Nansen silahının 4. seviyesini çok daha güçlü hale getirdi. Peki ya 5. seviye? Bir şans vereceğim. Bir düşünceyle totem direği önce sayısız altın ışığa ayrıldı ve sırtındaki altın uzun çubuğa geri döndü. Yükselmek. Liu Feng kükredi ve gözleri odaklandı. Anında 10 binlerce küçük altın ışık her yöne doğru sırtından uçtu. Neredeyse her yöne göz kamaştıran bir güneş gibiydi. Sayısız altın ışık hemen bir yolu takip etti ve toplandı ve anında 36 bir c uzunluğunda altın bıçak oluşturdu. Yapılacak bir sonraki şey, bu 36 bıçağın tümünü bir koyu altın uzun bıçakta birleştirmekti. Nansen silahlanma 5. seviye, her bıçak 81 küçük bıçaktan oluşuyordu. Bu 36 tanesi toplandığında toplam 2916 küçük altın bıçak elde ediliyordu. Liu Feng derin bir nefes aldı ve havada süzülen 36 bıçağın birleştir diye küklemesini izledi. Hemen 36 bıçak bir araya geldi. Her biri karmaşık altın işlemeleri takip etti ve 10 binlerce altın ipliği fırlattı. Her iplik Liu Feng'in uzay ve altının kökeni kanunları hakkındaki anlayışını temsil ediyordu. Ayrıca bu kadar çok bıçağı tek tek kontrol ederken Liu Feng'in bilinci her şeyi yöneten bir kuantum bilgisayar gibiydi. Başarın, birleşin, Liu Feng'in alnı terle doluydu. Altın ipliklerin bulanıklığı 36 altın bıçağın arasında iç içe geçerek oluştu ve sonunda 3 metre uzunluğunda bir altın bıçak şekli oluşturdu. Ancak bıçağın kendisinde hala altın iplikler yüzlü ve tam olarak birleşemediği için titreyen ve dengesiz olan bölgeler vardı. Birleştirin. Liu Feng'in yüzü kızardı. Her şeyi kontrol ettikleri için bilinci ve ruh enerjisi sınıra kadar gerildi. Ancak bu noktaların itici gücü güçlüydü. Peng, koyu uzun, altın renkli kılıç şiddetle sarsıldı ve dağıldı. Vay be! Liu Feng içini çekti. Başını sallayarak, 2916 adet küçük altın renkli bıçak ışığı bulanıklığını anında dağıttı ve onlar, koyu altın renkli uzun çubuğa geri döndüler. Eğer ruh enerjim etki alanı Lord düzeyindeyse, o zaman birleşimi zorlamak için ona güvenebilirim. Liu Feng düşündü. Altının kökeni kanunlarına ilişkin anlayışım daha derin olsaydı, o zaman ben de onu oluşturabilirdim. Son noktada, altın iplikleri mükemmel bir şekilde birleştirmek için kontrol etmek istediğinde, başarısız olan birçok nokta vardı. Bunun temel nedeni kavrayışının yeterince derin olmamasıydı. Nansen silahı, uzay ve altın köken yasalarının birleşiminden yaratılmış bir ruh silahıydı. 9 tanrısal silahtan biriydi. Altın, tahta, su, ateş, toprak, rüzgar, ışık ve gök gürültüsü, bu 8'i anlamak, uzay ve zamandan çok daha kolaydı. Bu nedenle Nansen silahlanmasının oluşumu sırasında altın kanunlarına daha çok vurgu yapıldı ve uzay kanunlarına olan gereksinimi biraz daha düşüktü. Uzay kökeni kanunu bilgim 5. seviyeye yetiyor. Ancak altın menşei hukuku bilgim yeterli değil, Liu Feng çaresizce güldü. Altın kanunları bu açıdan Liu Feng'in çalışma hızı hiç de yavaş değildi. Uzay kanunları, 9 evren tableti, havada süzülen kan ve uzay zaman karalamaları, Turuya'nın talimatları ve uzay hayvanı Mosha klanının çalıştığı çalışma hızı, altın kökenli kanun hızına yakındı. Fakat, teorik olarak altın menşei kanunu çalışmasının hızı, uzay çalışmasının hızını çok aşmalıdır. Sonuçta bana altın konusunda eğitim verecek bir öğretmenim yoktu, Liu Feng şöyle düşündü. Ayrıca, herhangi bir altın kökeni kanunu tekniğini de incelemedim. Gördüğüm kadarıyla altın boynuzlu canavarın bir teknik seçme zamanı geldi. Bu şekilde altın yasalarındaki ilerleme hızımı artırabilirim. Miras kalan anılar, bu anıların içindeki teknikler okyanus kadar genişti.
Altın boynuzlu canavarım, hangi tekniği seçmeliyim? Bölüm 485, Yike. Altın boynuzlu canavarın miras kalan anılarında pek çok savaş tekniği vardı. Liu Ofeng ve Babata hangisinin en uygun olduğunu analiz ederken, gece dersinin başlaması sadece biraz zaman aldı. Mutlak başlangıç bölgesi villası 1136'da bir silüet gökyüzüne fırladı. Bu halka açık ders altın ve uzay füzyonundan bahsediyor, fena değil. Liu Ofeng hızla villadan ayrıldı ve neredeyse büyük bir sanat eseri sayılabilecek uzaktaki büyük gökdelene doğru yöneldi. Bu sırada bir dizi silüet ona doğru uçup içeri giriyordu. Binanın tamamı birkaç yüz kilometrelik bir alanı kaplıyordu. Eğer yeryüzüne yerleştirilseydi inanılmaz bir yapı olurdu. 2 numaralı derslik, bu odanın büyüklüğü 80 kilometre uzunluğunda ve 60 kilometre genişliğindeydi. Odanın arka tarafına dağılmış 1000 koltuk vardı, alanın geri kalanı ölümsüz öğretmenin bağdaş kurarak oturması içindi. Lufeng. Yike. Liu Ofeng gülümsedi ve pullu zırhlı sıska bir gence el salladı. Bu genç keldi ve bronz tenliydi. Güçlü, vahşi bir auraydı. O, Liu Ofeng'in mutlak başlangıç bölgesindeki birkaç arkadaşından biriydi. Ardından Liu Ofeng o gencin yanına oturdu. "Geçen ay seni görmedim," Yike gülümsedi. "Genellikle bu altın uzay füzyonu ve altın dersleri sırasında katılırdınız. Bu ay zaten ona yakın ders vardı ve seni hiç görmedim. Hatta sana telefon bile gönderdim ama telefon kesildi mi? Bazı teknikler üzerinde çalışıyordum, daldım ve katılmayı unuttum." Liu Ofeng güldü. Yike, etki alanı lordu seviyesinde, mutlak başlangıç üyesi. Liu Ofeng, altın ve uzay füzyon derslerinin yanı sıra her altın dersine katıldığı için onunla birçok kez tanışmış ve arkadaş olmuştu. "Buna mı daldın?" Yika gözlerini kırpıştırdı. "Sanırım ödüllerin o kadar da küçük değil." Liu Ofeng başını salladı. "Tebrikler, haha." Yike yüksek sesle güldü ve ardından yumuşak bir şekilde şöyle dedi, "Ancak kardeşim, sanırım kendi ödüllerimin de küçük olmadığını düşünüyorum." "Ah!" Liu Ofeng'in gözleri parladı. "Biliyorsun, artık oldukça fazla yetkiye sahibim. Bazen beklenmedik sürprizlerle karşılaşıyordum." Yike'nin gözlerinde bir beklenti vardı. "Umarım bu sefer başarılı olurum. Yaptığım an." "Aferin sana, dışarıda böyle bir yetkin var. Ancak yine de eğitimde sıkışıp kaldık." Liu Ofeng başını salladı. Virtual Üniversite Company'nin çekirdek üyelere yönelik yetiştirmeleri farklı düzeylerdeydi. Dahi savaşların ilk bini, temellerini sağlamlaştırmaları için derhal ilk Kaos şehrinde 30 yıl boyunca eğitime gönderildi. Evren seviyesindeki çekirdek üyeler, sanal evren şirketinin 4 gizli bölgesinde eğitim alacak, ölümsüz dersleri güvenli bir şekilde dinleyecek ve eğitim alıp görevler üstlenecekti. Etki alanı lordu seviyesindeki üyeler, bölgeyi kontrol etmek için belirli bir evren ülkesine giderek koruma ekiplerine komuta edeceklerdi. Liu Ofeng'e göre bu, sınıra gidip vali olarak hareket etmeye benzerdi. Bu gerçekten de evrendeki olaylarla etkileşimin başlangıcıydı. Her şeye kendi başına karar verilmesi gerektiğinden, sanal evren şirketinin güvenliğinden ayrılmak düşünülüyordu. Sektör lordu üyeleri daha da tehlikeli durumlara düşürüldü. Evrenin kendisini keşfedeceklerdi ve hatta güçlülerin kıyma gibi olduğu korkunç dış savaş alanına bile gönderiliyorlardı. Bazen, evrenin daha da tehlikeli gizli bölgelerine de gönderiliyorlardı. "Şansını değerlendir." Yika içini çekti. "Liu Ofeng, şu anda hala evren seviyesindesin, kontrollü bir alanda eğitim almak ve görevler almak için sanal evren şirketinin koruması altında güvenli kalabilirsin. Etki alanı lordu seviyesine ulaştığınızda ve geniş bir bölgeyi kontrol eden bir evren ülkesine yerleştirildiğinizde, işte o zaman gerçek meşakkatli eğitiminiz başlar. Bu gerçekten tehlikeli. Özellikle koruma ekibinizi getirmenize bile izin verilmeyen sektör lordu seviyesinde, birçok ölüm kalım durumundan geçeceksiniz." Liu Ofeng başını salladı. Evren seviyesi, beslenmeye ihtiyaç duyan bir çocuk olarak kabul edildi. Alan lordu, dışarıyı keşfedebilen gençler olarak kabul ediliyordu. Sektör lordları, ölüm kalım mücadelesine başlayan yetişkinler olarak görülüyordu. Eğer başarılı olurlarsa ölümsüz seviyeye ulaşacaklardı.
Verimlilik oranının çok düşük olması üzücüydü. İkinci sınıfa daha fazla mutlak başlangıç üyesi girdi, zaten 100'den fazla kişi vardı. Liu Feng ve Yike birlikte oturup sohbet ederken, başka bir altın sakallı cüce gülümseyerek yanımıza geldi. Yike, yanındaki bu kişi Liu Feng olmalı değil mi? Zhao Mika ona baktı. Cüce Liu Feng'e gülümsedi. Nasılsınız? Ben Zhao, Yike'ye benzer şekilde, Alan Lord'u seviyesindeyim. Adını daha önce duymuştum ve her zaman seninle tanışmak istemiştim. Ancak şu ana kadar böyle bir fırsat olmadı. Nasılsınız? Liu Feng gülümsedi ve el salladı. Liu Feng, Zhao bu serseri kurnaz ama yine de fena değil. Onu 1000 yıldan fazladır tanıyorum, Yike tanıştırdı. Lu Feng. Zhao altın rengi sakalını ovuşturdu. Yanlarında oturarak yavaşça şöyle dedi, ilk Kaos şehrinde ilk kez bulunduğunuzda, 30 yıl içinde cennet köprüsünün 5 katını geçtiğinizi duydum. Sağ. Liu Feng başını salladı. Gerçekten güçlü, saygı duyuyorum. Zhao başını salladı. Zhao, aklından geçenleri söyle, Yike kaşlarını çattı. Zhao yumuşak bir şekilde şöyle dedi, Liu Feng seninle bir şey tartışmak istiyorum. Liu Feng kaşlarını çattı. Sana Levren hazinesindeki bazı şeyleri takas etmek istiyorum. Ancak yeterli puanım yok. Zhao başını salladı. Umarım, Liu Feng, onları takas etmeme yardım edebilirsin. Ve bu gerçekleştiğinde, parayı senden satın almak için kullanacağım. Kaç puan kullandığınıza bağlı olarak, harcadığınız her 5 puan için bir karma öğeyi takas etmeye hazırım. Eğer 1000 puan kullanırsan sana 200 karışık element vereceğim. Zhao, bunu bilmelisin, bu iyi bir anlaşma, dedi. Ah! Liu Feng şok olmuştu. Harcadığı her 5 puanda bir karma element mi alacaktı? Bu fiyat fena değildi. Liu Feng'in hesapladığı hazinedeki hazinelerin fiyatlarına göre yaklaşık 7 ile 8 puan, bir karışık elemente eşitti. Çekip gitmek. Yike, Zhao'yu uzaklaştırdı. Defol git seni piç, aslında arkadaşımı dolandırmaya çalışıyorsun. Dolandırıcılık sayılmaz. 10 katı ödül olan 31.000 puanla 5 seviyeye geçti ve artık bunlara ihtiyacı yok. Ayrıca kendisine teklif ettiğim fiyat da oldukça yüksek, Zhao dedi. Yike kaşlarını çattı ve şöyle dedi, peki, senin küçük hesaplamalarınla bilemeyeceğimi mi sanıyorsun? Seni durdurmayacağım. Ama bu konuyu doğrudan Liu Feng ile konuşacağım ve ona bazı şeyleri açıklayacağım. Eğer o yine de seninle anlaşmak isterse, artık senin anlaşmalarınla uğraşmayacağım. Neler oluyor? Liu Feng merak ediyordu. Konuşmak. Zhao mutsuz görünüyordu, neredeyse bir gangster gibiydi. Lu Feng. Yike usulca konuştu, şu anda eşyaları takas ettiğinizde bir karışık unsurun yaklaşık 7 veya 8 puana eşit olduğunu göreceksiniz, değil mi? Liu Feng başını salladı. Ama sana şunu söyleyeyim, hazine sandığı içindeki şeyler yalnızca puan kullanabilir. Ölümsüz seviyenin altındaki çekirdek üyeler, puan kazanmak için yalnızca cennetsel köprüye, fantezi okyanusuna, ölümsüz sunağa ve görevleri üstlenmeye güvenebilirler. Puanlar son derece değerli, Yike şunu vurguladı, tabii ki hala paran olduğu sürece bu hazineleri gerçek dünyada satın alabileceğini düşünüyorsun değil mi? Liu Feng başını sallamaktan kendini alamadı. Sağ. Yeterli parayla açık artırmalarda herhangi bir hazineyi satın alabilirdi. Hatalısınız. Yike başını salladı. İhaleler temel, orta ve yüksek seviyeye ayrılıyor. Evren ülke açık artırmalarının tümü temel düzeydedir ve en düşük gereksinim, 3 yıldızlı bir müşteridir. Ancak yüksek seviyeli açık artırmalar en az 5 yıldızlı bir müşteriye ihtiyaç duyar. Basitçe buna hazırlanmak uzun yıllar gerektirir. Bu nedenle yüksek seviyeli bir müzayedenin gerçekleşmesi çok uzun zaman alır. Ve bu müzayedelerde, mutlaka istediğinizi alamayacaksınız. Ancak hazine sandığı farklı. İhtiyacınız olan her şey orada mevcut. Birkaç yüksek seviyeli ürün, yüksek seviyeli müzayedelerde bile nadiren görülüyor çünkü 5 büyük güç, bu son derece nadir eşyaların dolaşıma sokulmasını istemiyor. Yike, ancak tüm bu eşyalar genellikle hazine sandığında bulunur, dedi. Ne kadar uzağa giderseniz, hazine sandığının önemi o kadar belirgin hale gelir.
Ancak hazine sandığındaki eşyaları takas etmek yalnızca puanlara bağlıdır. Yika içini çekti ve puan kazanmak çok zor. Ölümsüz seviyesinin altındaki hiç kimse puan takası için para kullanamaz. Ve ölümsüz olduktan sonra ancak o zaman kişi parayı puan takası için kullanabilir. Sanal Evren şirketinin ölümsüzler için kuralı, bir puan karşılığında bir karma elementtir. Liu Feng şok olmuştu. Ben gerekeni söyledim, sen kendi seçimlerini yap. Yike dedi. Yike haklı. Yanındaki altın sakallı cüce başını salladı. Birkaç nadir eşya dışarıdan satın alınamıyor. Bu nedenle puanlar son derece değerlidir. Ancak Liu Feng şu anda sadece evren seviyesindesin, ihtiyacın olan şeyler dışarıdan da satın alınabilir. Puanlarınızı boşa harcamanıza gerek yok. Bunları satın almama yardım edersen sana nakit vereceğim. Bir karma element için 5 puan. Buna çok değer. Liu Feng güldü. Yike, Zhajun'un isteksizce ayrılmasını izledi. Gülerek, Liu Feng, aynı fikirde olacağından endişelendim. Onunla asla uğraşmayacaktım. Liu Feng gülümsedi. Ne şaka ama. Sadece Time Space karalamalarının 3 kitabını satın almak için 100.000 puan gerekiyordu. Hala nasıl puan kazanılacağı, neden puanlarını kullanarak başkasının bir şeyler almasına yardım edeceği konusunda endişeleniyordu. Doğru, güçlü kabul ediliyorsun. İlkel Kaos şehrinde birinci kez 5 seviyeyi tamamlayan kişi, 10 kat ödülün yalnızca birinci kez olduğunu bilmeli. Yike başını salladı. İlk 10.000 ödülle sahip olduğunuz 31.000 puan. Puan kazanmak kolay gibi görünebilir ama bunu daha sonra göreceksiniz. Liu Feng dikkatle dinledi. Yike sonuçta bir alan lorduydu. Birikmiş deneyimi çok daha fazlasıydı. Kaleden yardımcı bir metal yaşamım var. Yike başını salladı. Bu yaşam formu zırh oluşturabilir, silahlar oluşturabilir ve hatta bir gemiyle birleşebilir, mükemmel bir yardım elidir. Bu kaleyi beslemek ve etki alanı lorduna evrilmesini sağlamak kolaydı. Ancak sektör lordu seviyesinde sadece gerekli malzemeler 86.000 puana mal oluyor. Sadece ona bakıp başımın ağrımasına izin verebiliyorum. Ve sektör lordu seviyesine ulaştıktan sonra, sadece kaleye harcanacak miktar daha da şok edici olacaktı. Ölümsüz hale gelmesine gelince, artık malzemeler için gereken puan sayısını hayal etmeye bile cesaret edemiyorum. Liu Feng düşündü. Yike metal yaşam formuna sahipti. Bulutla temas eden asmadaki bitki yaşamına kendisi sahipti. Şu anda zaten alan lordu seviye 2 idi. Evren seviye 9'dan alan lorduna geçiş sırasında bu ona bir hayat meyvesine mal oluyordu. Babata, bulutla temas sarmaşığının atılımı ve sektör lordu olma yolundaki evrimi, kaç puan harcamam gerekiyor? Peki ölümsüzlüğe giden yol? Liu Feng sordu. Yunmo ustasının bulut iletişim asmasını etki alanı lordu seviye 9'dan sektör lorduna kadar nasıl beslediği sürecine göre, birçok hazine ve kombinasyon gerektirir. Yani bu yaklaşık 120.000 puana tekabül ediyor. Sektör lordu seviye 9'dan ölümsüzlüğe gelince, bu en zor atılımdır. İnsanların ölümsüzlüğe ulaşması zaten inanılmaz. Bulutun sarmaşıkla temas etmesine yardımcı olmak için, o zamanlar ne kadar harcadığına bakılırsa, yaklaşık 6,2 milyon karışık element artı şans gerekecekti. Sonuçta, hayatın zincirlerini gerçekten kırıp ölümsüz olmanın %100 garantisi yok. Yutulmuş Yıldız. Bölüm 486, Ölümsüz Sunak. 6,2 milyon karışık unsur ve şans mı? Luo Feng'in kalbine devasa bir dalga çarptı. 6,2 milyon karışık element. Bu ne korkunç bir miktardı. Yalnızca Kara Ejder Dağı yıldız alanının tamamı yalnızca 300.000 ila 1 milyon karışık element değerindeydi. O zamanlar öğretmeninizin başarılı olabilmesi için tüm servetini harcaması gerekiyordu. Bulutla temas eden asma ölümsüz seviyeye ulaştığında son derece güçlüydü. Normal insan ölümsüzlerinden bile daha güçlüydü. Öğretmenin onu aldığında gücü neredeyse 2 katına çıkmış gibiydi. Başkaları öğretmeninden daha güçlü olsa bile onu öldürmeyi çok zor bulurlardı. Babata dedi. Öldürmek çok mu zor? Zaten sonunda öldürülmedi mi?
Luo Feng düşündü. Puanlar. Puanlar. Luo Feng gergindi. Biriktirilmesi gereken miktarın tamamlanması kolay olmadı. Ancak kırılmak çok zordu. Bulutla temas bağını sektör lordu seviyesine kadar beslemek için toplamda yaklaşık 120.000 puan gerektireceğinden tek başına fiyat bile ona baş ağrısı veriyordu. Zaman uzay karalamalarını satın almak puan gerektirir. Bulut temas asmasını beslemek puan gerektirir. Yunmo gezegen gemisini onarmak puan gerektirir ve hepsinden önemlisi hepsinin çok büyük miktarda puana ihtiyacı var. Luo Feng düşündü. En azından şu anda stres seviyem hala o kadar yüksek değil. Luo Feng'in şu anda kullanacak kadar puanı yoktu. Henüz bulutla temas eden sarmaşığı beslemesine ya da gemiyi onarmasına gerek yoktu. Öğretmen. Tırnak işareti. 2. Sınıfta. Yüzün üzerinde mutlak başlangıç üyesi saygıyla eğildi. HIMM. 30 metre boyunda ölümsüz bir iblis tanrı odaya girdi. Kafasındaki 3 boynuzla tüm vücudu neredeyse metal gibiydi. Bir gürlemeyle, altın, güneş ve demir kadar güçlüdür. Sağlamdır. Durdurulamaz. Uzay. İçinde her türlü şeyi ve onların enerjilerini barındırır. Zaman durduğunda evrendeki tek şey uzaydır. Tırnak işareti. Sessizlik. Bu ölümsüz. Dersleri sırasında kimsenin konuşmasına izin vermiyordu ve derslere her zaman güneş gibi altın, her şeyi kapsayan uzay hakkındaki sembolik sözlerle başlıyordu. Tuhaf bir mizaca sahip olan bu şiddetli mizaçlı ve vahşi varlığın hala derslerinden keyif alan birçok üyesi vardı. Bu ölümsüz sınıfa açıkladı. Elini salladığında, onun yolunda yüzen köken kanunları görülebiliyordu. Bu tarafta, Luo Feng dikkatle dinledi. Bazen önemli bir şeyin farkına vardı. Bazen başını salladı. Bazen de kaşlarını çattı. Bir süre sonra, ders sona erdi. Luo Feng döndü ve şaşırmıştı. Yanındaki Yike aniden ortadan kaybolmuştu. Genellikle sanal evreni terk etse bile veda ederdi. Luo Feng meraklanmıştı. Yarı yolda kalması tuhaf mı? O sırada Luo Feng Yike'yi aramaya çalıştı ama kesildi mi? Tırnak işareti. Luo Feng gülümsedi. Önemli bir şey olmalı. Çağrı reddetme hizmeti normaldi ve düzenli olarak görülüyordu. Genellikle kişi çalışırken, eğitim alırken veya bir görevdeyken dikkatleri dağılmazdı. Bu nedenle sanal evren ağından tüm iletişimi kesmeyi seçeceklerdi. Elbette bir ihtimal daha vardı. O da ölümdü. Biri öldüğü anda yapay zekalar ve kuantum bilgisayarlar çevrimiçi olamayacak ve doğal olarak herhangi bir çağrıya izin vermeyecek. Yıldız 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 yıldız. Dersi bitirdikten sonra Luo Feng, altın boynuzlu canavardan bir teknik seçmek için acele etmedi. Bir şans vermek için ölümsüz sunağa ve fantezi okyanusuna gitmeye karar verdi. Puan. Tırnak işareti. Şu anda yüz binlerce puana ihtiyacım var ve gelecekte daha da fazlasına ihtiyacım olacak. Luo Feng endişeliydi. Nasıl daha fazla puan alırım? Sadece cennet köprüsünden çıkmak hiç de yeterli olmayacak. İki alan Lordu Yike ve Zajivu'nun söylediklerinden Luo Feng, puanların daha sonra daha değerli olacağı sonucunu çıkarmayı başardı. Ölümsüzler bile puanları takas etmek için parayı kullanırdı. Çünkü sanal evren şirketinin hazine sandığı sadece puan alışverişine izin veriyordu. Önce ölümsüz sunağa ve fantastik okyanusa gidip bir göz atacağım. Çekirdek üyeler, cennetsel köprü, ölümsüz sunak ve fantezi okyanusu olmak üzere 3 yerden herhangi birine kolayca girebilirler. Ölümsüz sunak.
Siyah sonsuz bir dağ silsilesi ve zirvelerin her birinde altın bir sunak vardı. Tek bir bakışla, on binlerce zirvede de aynı şekilde on binlerce altın sunağın olduğu görülebiliyordu. Şua, altın sunaklardan birinde siyah saçlı bir genç belirdi. Luo Feng sunağın önünde belirdi. Kendini biraz rahatsız hissediyordu. Evrenin kökeni yasasının dalgalandığını hissedemiyorum. Dış dünyadan gelen enerjileri de hissedemiyorum. İçimdeki genetik enerji de gitti ve ruh enerjim de minimuma indi. Tuhaf, çok rahatsız edici bir duyguydu. Genetik enerjisini, ruh enerjisini, köken yasalarının tüm dalgalarını kaybediyordu. Her şey kaybolmuştu. Geriye kalan tek şey fiziksel vücut gücüydü. Tamamen gücümü test ediyorum. Ölümsüz sunak. Luo Feng başını kaldırdı. Bu sunağın toplam 99 puanı vardı. En üstte 100 puan işareti vardı. Sadece kişinin vücut eforu 100 puana ulaştığında kişi vücudu üzerinde mükemmel bir kontrole sahip olabilir. Sunakta durup hızla kürsüye ulaştı. Standın üzerinde insan şeklinde bir hedef vardı. Yanında mandalina tercüme edildiğinde şu ifadelerin yer aldığı bir ekran vardı. Bir saniye içerisinde lütfen yumruklarınızı, dirseklerinizi, başınızı, dizlerinizi ve ayaklarınızı ayrı ayrı kullanarak hedefe saldırın. En düşük saldırıya göre gücünüzü belirleyeceğiz. 5 saldırı mı? Luo Feng şaşkına döndü. Başlangıçta bunun sadece bir yumruğun yeterli olacağı, dünyanın ölçümü gibi olacağını düşünmüştü. Bu vücut parçalarıyla bir saniye içinde ayrı ayrı 5 saldırı yapmak zorunda kalacağını beklemiyordu. Hadi bir deneyelim. Luo Feng kaslarını ve kemiklerini kıpırdatmaya başladı. Baba, hedefe saldırdı. Gümbürtü. Bacağı havada sallandı. H-I-M-M. Luo Feng'in gözleri parladı ve hemen önündeki hedefe saldırdı. Bir anda Luo Feng'in vücudu dairesel bir harekete dönüştü. Yumrukları, hedefin kafasına güçlü bir şekilde yumruk atan efsanevi bir canavar gibiydi. Bir saldırı. Daha sonra vücudunu büktü ve enerjisini yoğunlaştırdı. Hedefin göğsüne şiddetle tekme attı ve hedefin hafifçe çökmesine neden oldu. 2. Saldırı. İndiği an, bir kez daha şiddetle ayağa fırladı ve dizini kaldırıp hedefin karnına çarptı. Enerjiyle patladı. 3. Saldırı. Bundan sonra vücudunu yay gibi büktü ve neredeyse büyük bir yay gibi geriye doğru tokat attı ve alnını hedefin göğsüne çarptı. 4. Saldırı. Bundan sonra tüm vücudu yukarı sıçradı ve sağ bir bükülme ile kasları düğümler halinde yoğunlaşmış gibi oldu ve tüm enerjisini sağ dirseğine salarak hedefe sert bir şekilde çarptı. 5. Saldırı tamamlandı. Luo Feng ekrana baktı. Ortaya çıkan rakamlar: 31, 28, 36, 29, 35. Puan 28. Puan 0. Eforum sadece 28 kere mi? Luo Feng başını salladı. Dünya üzerinde o 9 seviyeli yıldırım bıçağının en yüksek seviyesi sadece 7 kattı. Elbette şu anki Luo Feng'in bakış açısı tamamen farklıydı. Tıpkı 9 evren tabletinin yaratıcısının zaman uzay karalamalarında nasıl bu kadar çok teknik yazabildiği gibi, 9 seviyeli yıldırım bıçağından daha iyi binlerce tekniği kolaylıkla yaratabilirdi. Bir saniyede vücudunuzun 5 bölümünü saldırı için kullanın. En düşük puan sizin puanınız olacaktır. Gereksinimler çok ağır. Bunu bir kez denedikten sonra Luo Feng nedenini anladı. Kısa bir süre içinde tüm bu parçaları kullanarak 100 puana ulaşmak, kişinin vücudunu mükemmel bir şekilde kontrol etmesi gerektiği anlamına gelir. Tekrar. Tırnak işareti. 5 sürekli atak.
Yine 5 sonuç. 35, 30, 36, 29, 35. Puan 29. Puan 0. Tekrar. Tırnak işareti. Puan 28. Tekrar. 30 puan. Tekrar yüzlerce kez durmadan denedi. En iyi puanı sadece 32. En düşük puanı ise 26 idi. Sonuçta yine de 0 puan aldı. Cennetsel köprüyü, fantastik okyanusu ve ölümsüz sunağı geçmek kişinin puan kazanmasına yardımcı olabilir. Ancak bunların farklı kuralları vardı. 9 evren göksel köprüsünün toplam 27 seviyesi vardı. 1. Seviye 100, 2, 200, 3, 400 puan verdi. Ve bunlar birleşerek her biri bir önceki seviyenin 2 katını verdi. Fantezi okyanusunda birçok ada vardı. En dıştaki adadan, fantastik okyanus adalarının derinliklerine doğru ilerledikçe, hipnotizma ve zihinsel baskı giderek daha korkunç hale geliyordu. Puan sistemi göksel köprüye benziyordu. Dışarıdan bakıldığında toplam 21 ada vardı. 1. İnci 100 puan verdi. 2. NCI 200. 3. Üncü 400. Bu da birleşerek fantastik okyanusun en derin noktası 21 ada oldu. Ölümsüzler ve şövalyeler bile yüksek puanlar elde ederken fantezi okyanusu ve cennet köprüsünü deneyeceklerdi. Ancak ölümsüz sunak farklıydı. Bir kişinin tüm vücudunun mükemmel kontrolü, ölümsüz olmanın bir ön koşuluydu. Dolayısıyla verilen puanlar 3'ün en düşükleriydi. Birisi 50 puan alırsa 1000 puan alacaktı. 60 puan, 2000 puan, 70 puan, 4000 puan, 80 puan, 8000 puan, 90 puan, 16000 puan, 100 puan, 50.000 puan. Ancak 50'nin altındaki bir puan için 0 puan. Güç kullanımım bu kadar mı zayıf? Luo Feng, Siyah Dağ sırasındaki on binlerce altın sunağın ortasındaki o özel sunakta defalarca denedi. Toplamda 10 binlerce kez denedi. Bütün bir gün kullandıktan sonra bile en iyi puanı hala 34'tü. Kimseyi suçlayamazdı. Öncelikle o bir ruh okuyucuydu. Asla gücünü bu şekilde kullanmayı öğrenmemişti. Her ne kadar Moşa klanı yakın dövüşte usta olsa da sonuçta bir enerji yaşam formuydu. Gücünü serbest bırakmak için kaslara veya kemiklere güvenmiyordu. Hatta kendi başına bir gücü bile yoktu. Dolayısıyla bu yönde antrenman yapamıyordu. Altın boynuzlu canavara gelince, o kan ve etten oluşan bir yaşam formuydu ve güç harcamayı vurguluyordu. Fakat, bunca yıldır, altın boynuzlu canavar mutlak uzay ve dünyanın ilahiyatları konusunda uzmanlaşıyordu. Zamanının geri kalanı altının menşe yasalarını incelemekle geçti. Aslında hiçbir savaş tekniği konusunda eğitim almamıştı. Ancak vücut yapısı doğal olarak güç harcama konusunda yetenekliydi. Özel olarak çalışmasa bile yine de 60 ila 70 puana ulaşabilir. Ancak insan vücudunun güç kullanımı daha zordu. Luo Feng'in 34 puana ulaşması çoğunlukla güçlü bilinci ve köken yasalarını kavrayışından kaynaklanıyordu. Ne kadar utanç verici. Aslında 0 puan aldım. Luo Feng düşündü. Döndüğümde, altın boynuzlu canavar için güç çabasına vurgu yapan bir savaş tekniği bulmam gerekiyor. Güç harcamak ölümsüz olmanın şartlarından biridir. Bunu göz ardı edemem. Peki ya ölümsüz sunaktan puan alamazsam? Bir sonraki adımda fantastik okyanusa gideceğim. Bilincim ve iradem en çok güvendiğim şeydir. Fantezi okyanus. Daha derine inip daha fazla puan almalıyım. Luo Feng hemen fantastik okyanusa doğru yöneldi. Birden, posta, tırnak işareti. Luo Feng ortayı işaret etti ve bir ekran belirdi.
Üzerinde bir posta vardı. Sanal evren şirketinden mi? Tırnak işareti. Luo Feng postayı açtı ve okurken yüzü tamamen solgunlaştı. Bu mümkün değil. İmkansız. Luo Feng başını sallamadan edemedi. Bölüm 487, Ayna gibi kalp. Bıçak gibi kalp. Bölüm 488, Fantezi Okyanusu. Fantezi Okyanusu'nun en derin kısımlarında. 21. Adada, altın zırhlı, siyah pullu yaşlı bir adam oturuyordu. Fantezi Okyanusu'nun yöneticisiydi. Yüzü siyah pullarla dolu olan yaşlı adam gözlerini açtı ve uzaklara baktı. Sersemlemiş bir bakışla şöyle dedi. Evrenin 9. Seviye bir serseri gerçekten de 7. Adayı bu kadar kolay mı geçiyor? Birçok sektör lordu bile bu adayı geçemez ama o bu kadar kolay geçiyor. Detaylarına bakıyorum. Luo Feng, gerçek Yan İmparatoru'nun öğrencisi mi? Tırnak işareti. Gerçek Yan öğrencilere ders vermede iyidir. Ancak bilinç ve irade öğretilemez. Bakalım bu pembe kaç adadan geçebilecek? Eğer 9 adayı geçerse bu etkileyici olur. Zirvedeki pek çok sektör lordu bile bunu geçemez. Siyah pullu yaşlı adam gülümsedi. Uzaya baktı ve Luo Feng'in fantastik okyanustaki ilerleyişini izledi. Bir süre sonra, 8 adayı mı geçti? Siyah pullu yaşlı adamın gözleri şokla doldu. Bir hışırtıyla ayağa kalktı. Gerçekten 8 inciyi mi geçti? Tırnak işareti. Fantezi adasının 21 adası aslında Cennet Köprüsü'nün 21 katını geçmeye çok benziyordu. Fakat, bilinç ve irade içeriden geliyordu ve eğitilmesi zordu. Öğrenci düzeyindeki bir serseri, yalnızca irade gücü açısından bir sektör lordundan daha zayıf olmayabilir. Elbette bilinç gücü çok daha zayıf olurdu. Ancak yalnızca irade gücünü ölçmek zordu. Ancak Fantezi adası tek başına her ikisini de test etti. Sadece iradeyi değil, onun bilinç gücü kesinlikle zirvedeki bir sektör lorduyla kıyaslanamaz. Siyah pullu adamın gözleri şokla doldu ve ciddi bir şekilde şöyle dedi. Fantezi adası onun için son derece yorucu. Ama belli ki iradesi bunu epeyce telafi etti. Onun iradesi sağlam. Tırnak işareti. Kararlılığı ve iradesi sarsılmaz. Aslında onlar sektör lordlarının zirvesinden bile daha güçlüler. Tırnak işareti. 9 ada. Siyah pullu yaşlı adamın gözleri gergindi. 9 ada. Sektör lordunun sınırlarından biri olarak adlandırıldı. Çok az sektör lordu bunu geçebilir. Bu Luo Feng, evrenin 9 seviye serseri. Bunu nasıl geçebilir? Bu imkansız. 9 adada dağın kayaları ve kumları bembeyazdı. Bu adada ağaçlar ve bitkiler gürdü. Luo Feng adanın 300 ila 400 metre yüksekliğindeki dağın zirvesinde duruyordu. Vücudu dikti. Gözleri soğuktu. Bakışları bıçak gibiydi. En ufak bir endişe ya da tereddüt belirtisi yoktu. Birkaç saniye içinde yanılsama ve baskı Luo Feng'i tamamen sarmaya başladı. Gürültü. Tırnak işareti. Luo Feng sanki büyük bir dağ bilincinin üzerine çökmüş gibi hissetti. Bu tamamen yalnızca bilinç gücüydü. Pek çok sektör lordu zirve savaşçının bile bilinçleri hemen sarsılır ve başları dönerdi. Bu bulanık durumda kişi farkında olmadan yanılsamaya düşecek ve kaybedecektir. Tıpkı yeryüzündeki bazı irade sahibi insanların canlarına ve mallarına asla imza atmayacakları gibi. Ancak o bitkin durumdaki birkaç yumruk, tekme sonrasında, evrakları gerçekten teslim edip imzalayıp imzalamayacaklarını bile bilemeyecekler. Bir teori. Önce bilince ağır hasar verin. Kişi bulanık bir duruma girdiğinde illüzyonu serbest bırak. Gürültü.
Neredeyse bilincine çarpan bir dağ gibi. Luo Feng anında sarsıntıyı hissetti. Başı dönmeye başladığında toprağın önünde dönmeye başladığını gördü. Kalp bıçak gibi. Tırnak işareti. Toplamak. Tırnak işareti. Bilinci bir kükreme çıkardı. Çaresizliğe yakın bir durumda olan ruh hali hemen yeniden şekillendi ve zihni yeniden berraklaştı. İrade generaldi. Bilinç askerdi. Kişinin bilincinin gücü, kişinin ruh enerjisini, zihinsel gücünü ve benzeri içeriyordu. İnsanın gücü arttıkça doğal olarak da büyüyecekti. Örneğin, eğer bir sektör lordu ruh baskısını serbest bırakırsa, bir yıldız gezginini veya yıldız seviyesindeki birini kolaylıkla öldürebilirdi. İradesi normal olsa bile ölçülemez gücü çok fazlaydı. Luo Feng'in bilinç gücü, altın boynuzlu canavar alan lordu seviye 6 idi. Altın boynuzlu canavar aynı seviyedeki insanlardan çok daha güçlüydü. Bu, 9 seviyedeki bir alan lordu veya hatta bir seviyedeki bir sektör lordu ile kıyaslanabilirdi. Luo Feng'in bilinç gücü zaten alan lordlarının zirvesine ulaşmıştı. Şu anda sektör lordunun zirve baskısının saldırısı altındaydı. Şans eseri, iradesi inanılmaz derecede sağlamdı. Güçlü bir generalle bilinci sağlamlaştı. Saldırıya dayanabildi ve parçalanmadı. Eğer bilinç seviyesi evren seviyesinde olsaydı anında parçalanırdı. Eğer asker çok zayıfsa general ne kadar güçlü olursa olsun yine de işe yaramazdı. Asker çok zayıf olmadığı ve general son derece güçlü olduğu için hala bir şansı vardı. Luo Feng, küçük Hair Ganwu Dojo'da biriyle dövüştü ve korumaları tarafından öldürüldü. Sahne değişti ve Luo Feng'in bilinci darbe alırken illüzyonun içine düştü. Hu Jin bağırırken ifadesi endişeyle doluydu. Hatta bu illüzyon anılarını istila ederek onunla bütünleşmeye çalışıyordu. Ne? Küçük Hae. Luo Feng şok oldu. Kalp bir ayna kadar soğuk. Birkaç toz zerresi düşse bile ayna yine net bir şekilde yansıtırdı. Luo Feng, illüzyondan etkilendikten sonra hemen huzursuz hissetti. İllüzyon sonuçta sadece bir illüzyon. Kırıl. Luo Feng'in bilinci katılaştı ve anında engeli aştı. Gökyüzünü kesip dilimledi. Ancak bu, illüzyon dünyasının sadece hafifçe titremesine neden oldu. Bu hafif titreme tek başına Luo Feng'in soğuk bir şekilde gülümsemesine neden oldu. Bilinci bir bıçak gibiydi. Şimşek kadar hızlıydı. 10 milyonlarca bıçak üretiyordu. Tırnak işareti. Gümbürtü. Yanılsama dünyasının anında dengesiz bir gözyaşı üretmesine neden oldu. Daha sonra parçalandı ve çevresi 9 adanın manzarasını bir kez daha ortaya çıkardı. Uzakta beyaz bir bulanıklık belirdi. 10. ada. 10. ada. Luo Feng hemen uçtu. Fantasi okyanusunun en derin yerinde. 21. Adada bulunan siyah pullu yaşlı adamın yüzünde şok olmuş bir ifade vardı. Ne kadar güçlü bir bilinç ve dehşet verici bir irade. Böyle bir irade görmeyeli çok uzun zaman olmuştu. Böyle bir iradeyle ömrünün sonuna gelip düşmezse tam bir savaşçı olur. Fantezi okyanusuna gerçekten girmek ve onu denemek, kişinin yeteneklerinin son derece yüksek olduğunu temsil ediyordu. Yüksek yeteneklere ve olağanüstü eğitime sahip, eşsiz irade gücüne sahip mutlak bir dehanın genellikle sadece iki yolu vardı. Sonunda başarısız olmak ya da mutlak bir savaşçı olmak. Geçmişte, Bolin başarısız olmadan önce yalnızca 7 adaya ulaşmıştı ve Rongjun 6 adayda başarısız olmuştu. Bu ikisinin zaten korkunç bir irade gücü vardı. Ama bu Luo Feng, siyah pullu yaşlı adam boğuldu ve boğazını temizledi. Bu seviyedeki korkunç irade,
Tehlikeli ölüm kalım durumlarında çok faydalı olacaktır. Hayatta kalma şansı olduğu sürece, imkansız bir durumla karşılaşmadığı sürece kesinlikle tam bir savaşçı olacak. Tırnak işareti. Bu haberi derhal üst makamlara bildirmem gerekiyor. Siyah pullu yaşlı adamın ifadesi ciddiydi. Orada ne kadar değerliyse sanal evren şirketi onlara o kadar dikkat ederdi. Cennetsel köprüyü, fantastik okyanusu ve ölümsüz sunağı yaratmak. Bunların hepsi en olağanüstü dahileri seçmek içindi. Ölümsüz sunak bu üçü arasında en az vurgulananıydı. Çünkü zirvedeki sektör lordlarının neredeyse tamamı vücutlarının kontrolünde mükemmelliğe ulaşabilmişti. Göksel köprüye ve fantastik okyanusa gelince, pek çok ölümsüz ve hatta evren ülkesi liderleri hala bunlara teşebbüs edecekti. Bu nedenle göksel köprü ve fantezi okyanusu daha yoğun bir şekilde vurgulandı. 10. Ada. Luo Feng'in bakışları odaklandı ve bilinci bir ayna ve bıçak gibi yoğunlaştı. İnanılmaz derecede sağlamdı. 10. Adanın illüzyonuna korkunç miktarda baskı eşlik ediyordu. Gürültü. Tırnak işareti. Sanki gökyüzü üzerine çöküyormuş gibi. Basınç bilincine çarptı. Bir anda Luo Feng'in bilinci parçalandı. 10. Ada başarısızlıkla sonuçlandı. Birinin iradesi ne kadar güçlü olursa olsun, normal bir ölümsüzün bilinç gücüne karşı, bir karıncanın hiçliğe ezilmesi gibiydi. Mükemmel bir general 10.000 askerin hareketini kontrol edebilir. Biraz strateji ile bu askerler tıpkı bir kolun uzatılması gibi kontrol edilebilir ve sonunda düşman generalini ve onların 1 milyonluk ordusunu kendi ordusunu korurken öldürebilir. Ancak düşmanın, karayı ve gökleri adeta uçsuz bucaksız bir okyanus gibi kaplayan 100 milyondan fazla askeri olsaydı, aynı general, ne kadar istisnai olursa olsun, yine de şüphesiz ölürdü. Fantezi Adası Çekirdek Adası 21. Siyah pullu yaşlı adam ciddi bir şekilde bir mektup yazdı. Luo Feng'in ilerleyişinin ayrıntılı haberlerini gönderdi ve iradesinin ne kadar korkunç derecede güçlü olduğunu vurguladı. Siyah pullu yaşlı adam, onu gönderdikten sonra nihayet rahatladı. Eski kurallara uyarak gerçek Yan İmparatorunu ve Yeşim İmparatorunu bilgilendireceğim. Siyah pullu adam raporun daha basit bir versiyonunu yazıp bu ikisine gönderdi. Kurallara göre, Luo Feng sonunda 9 bıçaklı şövalyenin astı olacaktı. Bu nedenle, onun gelişiminin ayrıntılarının sürekli olarak kaydedilmesi ve 9 bıçaklı şövalyenin emrinde olan ve bu yönetimden sorumlu olan Jat Emperor'a gönderilmesi gerekiyordu. Ve gerçek Yan İmparatoru Luo Feng'in öğretmeniydi. Özellikle siyah pullu yaşlı adamdan Luo Feng ile ilgili gelişmeleri kendisine göndermesini istemişti. Siyah pullu yaşlı adam uzak boşluğa baktı ve yavaşça şöyle dedi. Zor durumlar, sıkıntılar, zorluklar, büyük düşmanlar ve benzeri karşısında bile insanın iradesi bu kadar korkutucu olamaz. Ve nefret ne kadar büyük olursa, kişinin iradesi güçlü olsa da, kolaylıkla yanılsamaya açık hale gelecektir. Böylesine korkunç derecede güçlü bir irade, yalnızca özel koşullar ve koşullar aracılığıyla üretilebilir. Siyah pullu yaşlı adam bağırdı. Aslında, Luo Feng'in bu aşamaya ulaşması gerçekten de özel koşullarla karşılaşmış olmasıydı. İlk neden, gençliğinden beri bir savaşçı olmaya ve sıklıkla ölüm kalım savaşlarında savaşmaya itilmiş olmasıydı. İkinci sebep ise yutan canavar olayında hayatını feda etmesiydi. Ancak topa sahip olma başarılı oldu. Böyle bir yeniden doğuş hissi, iradesini muazzam bir şekilde değiştirmiş gibiydi.
Üçüncü neden ise altın boynuzlu canavarın kan ve ruh etkisinden dolayı Luo Feng'in aşırı derecede soğuk olmasına neden olmasıydı. Ve Hon ve Yıldırım Tanrısı'nın rehberliği ve binlerce yıllık Çin kültüründen gelen bilgiler ve atalarından binlerce yıl boyunca miras kalan zihinsel durum eğitimi, onun ayna gibi mükemmel bir zihinsel duruma ulaşmasını sağladı. Luo Feng her zaman zihinsel durum eğitiminin öneminin farkındaydı. Yi Ke'nin ölümü, o mektup ve 30 yıllık eğitim, Luo Feng'in zihinsel durumunun başka bir seviyeye yükselmesiyle sonuçlanmıştı. Nihayet bir bıçak gibi kalp seviyesine ulaşmıştı. Ayna ve bıçak gibi kalp. Hareket ettirilemeyecek kadar güçlü bir irade yaratmak. Luo Feng, Fantastik Okyanus'un bekçisinin kendisi hakkındaki haberleri sanal evren şirketinin üst yönetimine gönderdiğinden habersizdi. Mutlak başlangıç bölgesindeki villasındaki çalışma odasına döndü. Fantazi Ada ve Cennet Köprüsü. Bu ikisi için zaten sınırıma ulaştım. Kısa bir süre içinde herhangi bir ilerleme kaydedemeyeceğim. Luo Feng masasına oturdu ve dizüstü bilgisayarının ekranına baktı. O halde şimdi kendimi eğitmek için bir görev seçmem gerekecek. Bu nasıl olabilir? Tırnak işareti. Bu nasıl olabilir? Luo Feng postanın içeriğine baktı ve başını salladı. Yike, büyük kardeş Yike öldü mü? Tırnak işareti. Bu, mutlak başlangıç bölgesinin tüm üyelerine gönderilen bir postaydı. Toplamda 1100 üyeden oluşan çok az sayıda üye olduğundan, evren ülkeleri arasında hepsi mutlak dahiler olarak görülüyordu. 10.000 yıldan fazla bir süredir. Mutlak başlangıç alanı yalnızca 20'den az insanı içine alıyordu. Her biri değerli görülüyordu. Her düştüğünde, tüm üyelere bilgi vermek için bir hatırlatma gönderirlerdi. Yike, Luo Feng'in vücudu titredi ve gözleri şokla doldu. Dünkü halka açık ders sırasında, Yike'nin bilinci fark etmeden sanal evren ağını terk etmişti. Kendi arama isteği bile yerine getirilmedi. O zamanlar hala Yike'nin ani bir ilham aldığını ya da hazine aradığını ve benzeri düşünüyordu. Ama şimdiki görünüşe göre Yike o zamanlar talihsizlikle karşılaşmış olabilir. Bu büyük kardeş Yike, sanal evren şirketi tarafından geniş bir bölgeyi kontrol etmek için gönderilen devasa bir figürdü. Nasıl öldü? Sanal evren şirketinin güvenlik ağından çıkıp dışarıda birçok etkinlikle tanışmış olsa bile, sonuçta yine de şirketin çekirdek üyelerinden biriydi. Nasıl böyle öldürülebilir? Luo Feng buna inanamadı. Zihninde sahneler belirdi ve parladı. Yine sen. Son 2 derste seni fark ettim. Ne tesadüf. Pullu zırhlar giymiş cesur bir genç yanımıza geldi ve bağırırken gülüyordu. Ne tesadüf. Luo Feng de güldü. Ben Luo Feng'im. Ben Yike. Size şunu söyleyeyim. Sanal evren şirketi etki alanı lordlarını gönderdiğinde, onları kendi evren ülkelerine yerleştirecekler. Bu sefer döndüğümde, geniş bir bölgeyi kontrol edeceğim. Duygu kesinlikle farklı olacak. O günden bu yana klan üyelerimin konumu da bu yüzden yükseldi. Artık hiç kimse Bakır Alev klanımı zorbalığa uğratmaya cesaret edemeyecek. Yike gurur duyuyordu. Benim memleketim dünya aynı. Sanal evren şirketinin çekirdeğine girdiğimde, Kara Ejder Dağı yıldız alanında dünya insanlarının statüleri büyük ölçüde yükseldi. Luo Feng de güldü. Eğer klanda güçlü bir savaşçı varsa diğerlerinin statüsü yükselecektir. Ama biz düşersek onların durumu da büyük ölçüde düşer. Yike'nin gözleri baktı. Ancak ölümsüz olmak için kesinlikle çok çalışacağım. Kesinlikle. Tırnak işareti.
Birlikte çok çalışacağız. Luo Feng'in gözleri de beklenti ve mücadele ruhuyla doluydu. Luo Feng, şu anda hala evren seviyesindesin. Her şeyi kontrollü bir alanda eğitmek ve görev almak için sanal evren şirketinin koruması altında. Güvenle kalabilirsiniz. Etki alanı Lordu seviyesine ulaştığınızda ve geniş bir bölgeyi kontrol eden bir evren ülkesine yerleştirildiğinizde, işte o zaman gerçek meşakkatli eğitiminiz başlayacaktır. İşte o zaman gerçekten tehlikeli hale gelecektir. Özellikle koruma ekibinizi getirmenize bile izin verilmeyen sektör lordu düzeyinde. O zaman ölüm kalım eğitiminden geçeceksiniz. Luo Feng'in zihninde farklı sahneler belirdi. Ye Kei'yi uzun zamandır tanımıyordu ama ikisinin arasında bir yakınlık vardı. Belki de bu onların pek çok benzerliğinden kaynaklanıyordu. Ölüme giden yol son derece zorlu, diye mırıldandı Luo Feng önündeki ekrana bakarak. Üzerinde metin okundu. Yuqiang Dağı'ndaki tüm mutlak başlangıç üyelerine. Sanal evrenimiz, Deha Savaşı'ndan bu yana sıra dışı olan, mutlak bir başlangıç üyesi olan Yike'nin düştüğünü doğruladı. Bu çok yürek parçalayıcı bir haber. Mutlak başlangıç bölgesi, üyeleri dahi savaşı ve mutlak savaşçı savaşı yoluyla emer. Her 10.000 yılda bir 20'den az insanı absorbe ediyoruz. Ancak zaman akıp giderken her 100 ila 1000 yılda biri düşecek. Dahiler birbiri ardına düşmeye devam edecek. Sonunda çok az sayıda üye ölümsüz olma yolunu geçecek. %95. Korkunç bir rakam. Bu, mutlak başlangıç bölgemizin ölüm oranıdır. Mutlak başlangıç bölgesindeki üyelerin %95'i düşecek. Evet. Şu anda bölgede 1137 üye yaşıyor. Bunların yaklaşık %95'i ölümsüz olma yolunda düşecek ve yalnızca %5'i sona ulaşıp ölümsüz olacak. Yaşayan tüm üyelerin daha dikkatli olmasını diliyorum. Derslerimi dinliyorsunuz. Eğitim, görevler mi? Kendi evren ülkelerine mi yerleştirildiler? Sektör lordu görevleri mi? Sanal evrenimiz hepinize çok büyük özgürlükler ve güç verdi. Yol, kendin için seçtiğin tek şeydir. Tehlike seviyesine de siz karar vereceksiniz ve her şeyin sonucuna siz katlanacaksınız. Umarım gelecekte hepiniz ölüm karşısında aldığınız kararlardan pişmanlık duymazsınız. Sanal Evren Şirketi. Bir posta. Yaşayan 1137 mutlak başlangıç üyesinin tamamı onu aldı. Tüm bölgenin üzerinde ağır bir aura asılı görünüyordu. Mutlak başlangıç bölgesi. Manka Prensi Wuka'nın villası. Oturma odası. Luo Feng, Rongjun, A Yichen, A Opatela, Wuka, Jiang Mo, Kuayan Shui, Lancelot. En son Dahiyane Savaş'ın mutlak başlangıç üyeleri. Daha önce hiç olmadığı gibi bir arada oturdu. Genellikle Luo Feng, Rongjun ve Wuka gibi kendi küçük gruplarını oluşturuyorlardı. A Opatela, Lancelot yakındı. A Yichen, Jiang Mo ve Kuayan Shui yakındı. Ancak bu zamanda, 8'i oturma odasında sessizce oturuyordu. %95. %95'imiz düşecek. Şeytani derecede yakışıklı bir genç olan Lancelot, diye mırıldandı. Birçok dahinin düştüğünü ve şu anda hareketli olan mutlak başlangıç bölgesinin bir mezarlığa dönüştüğünü hayal ettiğini düşündüğüm anda şok ve korku hissediyorum. Bir ürperti hissetmeden edemiyorum. Sessizlik. Oturma odasındaki hava sert görünüyordu. Yoğun bir baskı vardı. Bu baskıyı herkes hissedebiliyordu. %95. Bu sayı yeni gelenleri tamamen şok etmişti. Luo Feng bir ürperti hissetti. Bugünlerde antrenman yapıyorum. Dersleri dinliyorum. Eğitim alanlarında simülasyon yapıyorum.
Zaman uzay karalamaları üzerinde çalışıyorum. Kendimi çalışmaya kaptırıyorum. Öğretmenim bana kişisel olarak görevler üstlenmemi, hem çalışıp hem de gerçekliği deneyimlememi hatırlattı ama ben bunu hiçbir zaman ciddiye almadım. Luo Feng'in gözleri soğuktu. 30 yıllık güvenli yaşam beni uyuşturdu. Gerçek bir savaşçı ancak meşakkatli zorluklardan doğabilir. Tıpkı demirin temperlenmesinin 100 yıl sürmesi. Birçok ölüm kalım olayının yaşanması gibi. Ancak o zaman gerçek bir savaşçı yapılabilir. Sessizlik. 8. Li orada oturup pek çok şey düşünüyordu. Luo Feng ayağa kalktı. Diğer 7'si de ona baktı. Bu yolda yürüdüğümüze göre, geri adım atmayı ve güvenli yaşamlarımıza dönmeyi seçmediğimiz sürece, yalnızca ileriye doğru ilerleyebiliriz. Düşersek ayağa kalkarız. Ağır yaralardan kurtulacağız ve her şeye ancak ölüm son verecek. Luo Feng'in gözleri soğuktu. Ölüme giden yol herkesin yürüyebileceği bir yol değildir. Tırnak işareti. Luo Feng hemen döndü ve dışarı çıktı. Gökyüzüne uçtu ve ortadan kayboldu. Diğer 7 kişi şaşkına döndü. Rongjun ayağa kalktı ve ciddiyetle şöyle dedi. Luo Feng haklı. Ölümsüzlüğe giden yol herkesin yürüyebileceği bir yol değildir. Doğru kalp olmadan pes etmek daha iyidir. Daha sonra o da döndü ve gitti. Haha iyi. Bu sadece bir savaş değil mi? Haha. Manka halkı savaşları seven insanlardır. Vukada ayağa kalktı ve yüksek sesle güldü. Ancak gülüşünde bir baskı ve soğukluk hissi vardı. Gitmek. Jiang Mo ayağa kalktı. H.I.M.M. Kuayan Shui ağabeyini takip etti ve gitti. Yi Ken'in ölümü, mutlak başlangıç bölgesinin üyelerine büyük bir uyandırma çağrısı vermişti ve gerçekten uyananlar, Luo Feng ve diğer 7'siydi. Daha önce herhangi bir tehlike hissetmiş gibi görünmüyorlardı. Eğitim görevi. Rongjun çalışma odasında oturuyordu. Ekranı açıp dikkatlice baktı. Güvenli seviye. Normal mi? Zor mu? Tehlikeli mi? İmkansız mı? İlk defa bir göreve çıkıyorum. Herhangi bir tehlike olmadan hiçbir etki olmayacaktır. Şimdi seviyeyi hala seçebiliyorum. Gelecekte bir seçim şansım bile olmayacak. Ancak ilk sefer çok tehlikeli olmamalı. Sonuçta hiç deneyimim yok. Zor seviye. Tırnak işareti. Rongjun zor seviyeyi açtı ve görevi seçti. Fantezi okyanusu. Rumble. Kara bir okyanus kükredi. Dalgalar 10 metreye kadar yükseldi ve uçurumun kenarına defalarca çarptı. Luo Feng uçurumun üzerinde durup sonsuz fantastik okyanusa baktı. Güçlü bir savaşçı için yetenek, anlayış, çalışkanlık, kaynaklar ve tekniklerin dışında en önemli şey kalbidir. Luo Feng çok ileriye baktı. Kılıç gibi bir yürek ve güçlü bir iradeyle. Önünüzdeki yol için herhangi bir engel şakadan başka bir şey olmayacak. Saygı dolu bir yürekle ve korkacak hiçbir şey olmadan ilerlemeye devam ediyoruz. Tırnak işareti. Kalbi ayna kadar soğuk. Her şeyi açıkça görebiliyor. Kalp bıçak gibidir. Engelleri delip geçebilir. Luo Feng'in gözleri soğuktu. Bir gürlemeyle bir ışık huzmesine dönüştü ve fantastik okyanusun bir adasına doğru yöneldi. Kalbi ayna gibi soğuktu. Bu, Luo Feng'in uzun zaman önce ruhen ulaştığı durumdu. Her koşulda veya durumda, mutlak sakinliği ve soğukluğu koruyabilirdi. Ve 30 yıllık sessiz çalışma. İyi bir arkadaşının ölümü onu kükretti. Bu onun kendisi hakkında düşünmesini sağladı. Ne olduğunu açıkça görmesini sağladı. Hem iradesi hem de kalbi bir bıçak gibiydi. Ayna gibi kalp. Burası kalbin mutlak bir güç seviyesine ulaştığı yerdi. Bıçak gibi kalp ise tamamen başka bir yönüydü.
Hon ve yıldırım tanrısı. Ağırlıklı olarak ruh eğitimine odaklandılar. Bu ikisi uzun zamandır mükemmel bir kalp seviyesine ulaşmıştı. Zihinsel durumları uzun zamandır Çin kültürünün zirvesine ulaşmıştı. Atalarının peşinden koşarak birçok eğitim metoduna sahip oldular ve sonunda mükemmelliğe ulaştılar. Belki diğer açılardan daha zayıflardı ama sadece zihinsel olarak bu ikisi evrenin zirvesinde sayılabilirdi. Ve Luo Feng de bu duruma ulaşabilirdi. Muhtemelen diğer ikisinden biraz daha zayıftı. İlkel Kaos şehri. Bir grup Turuyan imparatorunun dersini dinliyordu. Luo Feng de onlardan biriydi. Bu kadar yanılsamayla beni etkilemek mi istiyorsun? Kalbim bir ayna gibidir. Tüm sislerin arkasını görüyorum. Kalbim bıçak gibidir. Bütün illüzyonları keserim. Kırmak, kırmak, kırmak. Luo Feng'in bilinci şimşek gibiydi. Kükrüyordu ve gökyüzünü sallıyordu. Kara ve gökyüzü parçalandı ve illüzyon bozuldu ve orijinal ada manzarası ortaya çıktı. Beyaz kumlu bir adaydı ve üzerinde sessiz ve güzel görünen ağaçlar ve bitkiler vardı. Ve Luo Feng adanın sahilinde duruyordu. Uzak okyanusta karanlık vardı. Uzakta beyaz bir gölge süzülerek belirdi. Daha derin bir ada daha ortaya çıkmıştı. Ancak bir seviyeyi geçtikten sonra bir sonraki ada ortaya çıkacaktı. Ne tür bir yanılsamanın beni durdurabileceğini gerçekten görmek isterim. Luo Feng gökyüzüne doğru koştu. Bir ışık huzmesi haline geldi ve adaya doğru ilerledi. Doğru. Luo Feng fantastik okyanusun 5 adasını sürekli olarak geçmişti. 5 ada, Luo Feng'i neredeyse hiç etkilemediler. Bölüm 489, Eğitim Dünyası. Luo Feng fareyi yakaladı ve yaşam, çalışma ve eğitim seçeneklerinin bulunduğu yönetim klasörünü açtı. 3 seçenek arasından eğitimi seçti. Eğitim görevi tehlike seviyesi 5 seviyeye ayrılmıştır. Luo Feng ekrana baktı ve kaşlarını çattı. Hangi seviyeyi seçmeliyim? Tırnak işareti. Ekrandaki 5 seviyeye bakıyoruz. Güvenli. Ölüm oranı %0. Normal. Ölüm oranı %10. Zor. Ölüm oranı %20. Tehlikeli. Ölüm oranı %50. İmkansız. Ölüm oranı %90. İlk kez bir göreve çıkıyorum. Bu konuda hiçbir bilgim yok. Luo Feng düşündü. Rastgele seçim yapamam ve imkansız seviyeyi seçmek çok sorumsuzca olur. Eğer Wuka ya da Rongjun ve diğerleri olsaydı, ihtiyatlı davranıp zor seviyeyi seçerlerdi. Tırnak işareti. O zaman ben, Luo Feng bir an düşündü ve başını salladı. Tehlikeli seviyeyi seçeceğim. Tırnak işareti. Tehlikeli seviye. 5 seviyenin en yüksek 2.si olan seviyenin ölüm oranı %50 idi. Görevleri seçenlerin tümü, 1008 evren ülkesinin en olağanüstü dahileriydi. Hepsinin hazine ve kol satın almaya yetecek kadar serveti olmasına rağmen çoğu ilk seferde çok zor bir seviye seçmeye cesaret edemedi. Normalde ancak yeterli deneyim kazandıktan sonra tehlikeli seviyeyi seçerlerdi. Buna rağmen ölüm oranı hala %50 YDI. Bu durumun ne kadar tehlikeli olduğunu gösterdi. Ben onlardan farklıyım. Bu bedenden bile daha güçlü olan 2 harika klonum var. Luo Feng şöyle düşündü. Eğer daha tehlikeli bir görev seçmezsem hiçbir zorlukla karşılaşmazdım. Kendine güvenmesine rağmen yine de ihtiyatlı olması gerekiyordu. En korkunç imkansız seviyeyi seçmeye cesaret edemiyordu. %90 ölüm oranı. Bu şu an için gerçekten imkansızdı. Bunu seçmeye cesaret edenlerin hepsi tamamen hazırlıklıydı ve kendilerine inanılmaz derecede güveniyorlardı. Ancak yine de 10 kişiden 9'u öldü. Hayatta kalanlar muhtemelen çok şanslıydı.
Bu, imkansız bir seviyeydi. Luo Feng yavaşça dokundu ve tehlikeli seviye görevlerini seçti. Tırnak işareti. Kırmızı uyarı sözcüklerinin bulunduğu bir ekran belirdi. Uyarı. Uyarı. Majesteleri Luo Feng ilk kez bir görev yapıyor. Virtual Universe Company'nin kayıtlarına ve hesaplama geçmişine göre, ilk görevi olarak tehlikeli bir görevi seçenlerin ölüm oranı %78,2'dir. Lütfen akıllıca seçin. Devam etmek istiyorsanız lütfen onaylayın. Aksi halde lütfen bunu iptal edin ve başka bir görevi kabul edin. Luo Feng kaşlarını çattı. İlk görevlerinde ölüm oranı %78,2 olduğundan tehlikeli seviyeyi mi seçmişlerdi? HMPH. Görevde hayatta kalmanın kesinlikle bir yolu var. Çünkü onun üzerinde imkansız bir seviye var. Tehlikeli seviyede hayatta kalma şansı kesinlikle daha fazladır. Tehlikeli seviyeyi bile geçemezsem bu bir şaka olmaz mı? Luo Feng tereddüt etmedi ve seçimi hemen onayladı. Ekranda yeni bir sözlük belirdi ve üzerinde ayrıntılı tanıtımlar yer aldı. Tehlikeli seviyedeki görev. Ölüm oranı hala %50 olduğundan, birçok çekirdek üye genellikle çok fazla deneyim ve hazırlıktan sonra bunu seçerdi. Benzer şekilde tehlike seviyesi yüksek olduğundan, verilen puanlar da daha şok edici olacaktır. Tehlikeli seviyedeki görevler aşağıdadır. 1 Veysirka gezegeni. Sanal Evren Şirketi İlker Gizli Bölgesi. 27 Alev Sarayı. Sanal Evren Şirketi Cennet ve Yer Gizli Bölgesi. 6 Yeşil Şeytan Dünyası. Sanal Evren Şirketi Son Aşama Gizli Bölgesi. 9 Dragon Pagoda Gezegeni. Sanal Evren Şirketi Mutlak Başlangıç Gizli Bölgesi. 18 9 Yıldızlı Okyanus. Büyük Balta Dojosu Büyük Balta Gizli Alanı. 29 Hapishane Savaş Alanı. Evren Mercenary Alliance Glory Gizli Bölgesi. 36 Blood River Dünyası. Sanal Evren Şirketi Mutlak Başlangıç Gizli Bölgesi. 186 Alev Buz Kıtası. Evren Galaksi Bankası Kara Delik Gizli Bölgesi. Liste bulanık görevlerle doluydu. Kabul edebileceği toplam 186 görev vardı ve hepsi gizli bölgelerdeydi. Bunlar 5 büyük Leviathan'ın kontrol edilen ve yeniden şekillendirilen bölgeleriydi. 186 gizli bölge misyonların bulunduğu yerdi. 186 mı? Bu ejderha pagodası gezegeni mutlak başlangıç bölgesinde mi? Luo Feng yavaşça 9. Görev ejderha pagoda gezegenine dokundu ve bir göz attı. Evrenin gizli bölgesi. Küçük olanlar bir galaksiye veya samanyoluna benziyordu. Büyük olanlar bir yıldız sektörüne benziyordu. Hatta Ganbu evren ülkesinin büyüklüğüne benziyordu. Samanyolu galaksisinde kaç gezegen vardı? Ganbu evren ülkesinde kaç galaksi vardı? Dolayısıyla geniş ve gizemli evren gizli bölgelerinde, bölgelerin boşluklarında yeni kıtalar, hatta bazı özel gezegenler üretilebilir. Zaten gizli bölgeler içindeki bu özel bölgeleri birçok insan tüm ömrü boyunca bile hesaplayamadı. Ejderha pagodası gezegeni, mutlak başlangıç bölgesinde üretilen bir gezegen. Sayısız yıllar boyunca evren enerjileri tarafından yutulmak. Gezegende birçok güçlü ejderha klanının oluşmasıyla sonuçlandı. Etli ve kanlı savaşlarda yetenekli bazı güçlü yıldırım ejderhaları, ruh saldırılarında yetenekli bazı insansı ejderhalar veya ikisinin birleşimi olan altın ejderha vardı. Luo Feng gezegenin ayrıntılı tanıtımına baktı. Giriş çok uzundu ve ejderha pagodası eğitim görevi tamamen ejderhaları avlamakla ilgiliydi. Bir ejderha avcısı ol. Hehe. Gerçekten zorlu. Luo Feng mırıldandı.
Dagon pagodasındaki en güçlüler zirve sektör lorduna benzerken en zayıfları en azından evren seviyesindedir. Avlanırken son derece dikkatli olmak gerekir. Güçlü bir ejderha seni keşfettiği an, bu artık avlanmak değil, avlanmak olacaktır. Luo Feng birkaç göreve baktı ve birçok yerde şok oldu. Kan Nehri dünyası da mutlak başlangıç gizli bölgesinde bulunuyordu. Luo Feng'in gözleri parladı. Bu bir görev için en iyi seçim mutlak başlangıç bölgesindeki bir seçimdi. Aksi takdirde sadece diğer bölgelere uçmak çok uzun zaman alacaktı ve tehlikeli seviye görevlerinde. Toplam 5 özel sektör bulunuyordu. Luo Feng, Kan Nehri dünyasına doğru eğiliyordu. Kan Nehri dünyası, mutlak başlangıç bölgesinde yüzen geniş bir kıtaydı. Bir evren gizli bölgesi genellikle evren evriminden üretilir ve bu Kan Nehri dünyası, mutlak başlangıç bölgesinin erken aşamaları sırasında üretilmiş güçlü bir dünyadır. Kadimliği, en kadim evren ülkesini çok aşıyor. Kan Nehri dünyasında sayısız güçlü insan yaşıyor. Kendi dillerini, kültürlerini, eğitim kültürlerini oluşturmuşlar. Güce büyük saygı duyuyorlar. Blood River dünyasının ayrıntılı tanıtımı çok uzundu ve Luo Feng gergin bir şekilde okumaya devam etti. Ne kadar gizemli bir dünya. Ölmeyen yerliler bile var. Luo Feng şokla baktı. Ne yazık. Çünkü burası evrenin gizli bölgesinde yer alıyor ve yolu tıkayan büyük miktarda kozmik toz, ölümsüzlerin ışık hızına çıkamamasına ve evren yolculuğuna çıkamamasına neden oluyor. Bu nedenle ölümsüzler bile Kan Nehri dünyasında yerliler olarak kaldı. Kan Nehri dünyasının çapı bir ışık yılına yakındı. Yani yaklaşık 9 trilyon km. Böylesine geniş bir yüzey, nüfuslarının çok büyük bir sayıya ulaşmasını sağlamıştır. Ayrıca evrenin kökeni kanunları içeride dolaştığından güçlüler bulutlar gibiydi. Bir hatırlatıcı. Kan Nehri dünyasının insanları yabancılardan nefret ediyor. Dolayısıyla bu görevi kabul etmek için öncelikle teknolojiyle ilgili hiçbir eşyayı yanınızda getirmemeniz gerekiyor. Birkaç özel ruh ve genetik silaha gelince, Blood River dünyasında zaten bunlara sahip olmadığı sürece onlar da getirilemez. Ayrıca Blood River dünyasındaki normal insanların kıyafetlerine de uymak gerekiyor. Bir kişinin görünüşü çok tuhafsa, Blood River dünyasının insanların görünümüne uyum sağlamak için fiziksel değişikliğe de uğraması gerekir. Kan Nehri dünyasının dili evren dilinden farklıdır. Girmeden önce dili öğrenmek gerekiyor. Luo Feng güldü ve başını salladı. Neyse ki Blood River dünyasındaki insanlar on binlerce ırka sahip. Görünüşüm normal kabul ediliyor. Silahlara gelince, köken yasalarını incelediğimde, kılıç ya da ruh silahı kullanmam arasında bir fark yok. Dil hakkında, kuantum bilgisayarla karşılaştırılabilecek bilinç hızımla bunu yarım günde öğrenebilirim. Luo Feng sonunda Blood River dünyasını seçmeye karar verdi. Trilyon yıldan daha eski bir dünya olmasına rağmen, burası yeni bir kültüre sahip bir yerdi ve bu gizli alanlarla ilgili diğer görevlerin aksine, gezegenin liderleri olarak insanlar vardı. Blood River World'ün misyonu şuydu. Bir kan nehri kristali edinin. Kan nehri kristalleri evrende başka hiçbir yerde bulunamayacağı için bu bir kan nehri dünyası uzmanlığıydı. Başarılı bir görev 10.000 puana eşittir. 2 kan savaşçısı unvanını ve kan nehri madalyasını kazanın. Başarılı bir görev 100.000 puana eşittir. Hatırlatma. Bu görevi alanların %99,5'i bir görevi tamamlıyor. 2'den biri tamamlandığı sürece bu görevin başarılı olduğunu temsil edecekti.
Lütfen Kan Nehri görevinin kabulünü onaylayın. Kabul başarılı. Lütfen kalkış saatini giriniz. Sanal Evren şirketi seni Kan Nehri dünyasına gönderecek bir gemi ayarlayacak. Luo Feng göreve gülümsedi. Bu görevi seçmesinin iki nedeni vardı. Birinci sebep kendine has kültürü ve kendine has eğitim kültürüydü. İkinci sebep ise 10K ila 20K arasında büyük miktarda puan vermesiydi. Çok az görevde 2 görev seçeneği vardı ve Blood River dünyasının 2 görevi tamamlandığında aslında 100.000 puan kazandırıyordu. Tanrım, 100.000 puan ne kadardı? Cennetsel Köprü'nün sadece 11 seviyesini geçmek 100K puan veriyordu ve Luo Feng sadece 5 seviyede kalmıştı. 11'ine gelince, en az 1000 yıl daha sürecektir. Kan Savaşçısı unvanı mı? Kan Nehri madalyası mı? Belki çok zor ama yine de denemek zorundayım. Luo Feng gülümsedi. Görevi aldıktan sonra her türlü hazırlığı yapmaya başladı. Nanshen silahları insanlığın 9 tanrısal silahından biridir. Kan Nehri dünyasında bunu yapabilecek böyle bir malzeme yok. Bu yüzden Kan Nehri dünyasına girdiğimde onu çıkaramıyorum. Altın gölge bıçağı da aynı şekilde. Özel olarak keskin, kanlı bir gölge kılıcı yapacağım. Luo Feng özel olarak kan gölge kılıcını ve 6 kenarlı bir kalkanı yaptı. Malzemelerin hepsi Blood River World'de mevcuttu. Bulutla temas asmasına gelince, tırnak işareti, bulutla temas eden asma, bir bitki yaşam formuydu ve insanlığın 1008 evren ülkesinde nadirdi. Blood River dünyasında böyle bir şey yok. Geçici olarak Moşa klanının klonunun onu giymesine izin vereceğim. Neyse ki, Kan Nehri dünyasının uzay halkası var. Biraz zırh, miğfer ve çizme sipariş edeceğim. Luo Feng hızla hazırlıklara başladı. Öncelikle kendisi ve yerli halk arasında keskin bir fark olmadığından emin olması gerekiyordu. Dünya on binlerce farklı insan ırkıyla çok büyük olduğundan, çok tuhaf olmadığı sürece doğal olarak çok da sorun değildi. Fakat, Blood River dünyasında herhangi biri lazer silahını çıkarırsa ve mutlak bir savaşçı, sektör lordu veya ölümsüz tarafından keşfedilirse, bu kesin ölüm anlamına gelirdi çünkü Blood River dünyasında böyle bir teknolojik gelişme yoktu. Kan Nehri dünya dili mi? Luo Feng 3 gün geçirdi ve temel bir kuantum bilgisayarla karşılaştırılabilecek bir bilinç hızıyla 18 tür Kan Nehri dilini öğrendi. HIMM. Tırnak işareti. Her şey hazırlandı. Tırnak işareti. Bölüm 490, Kan Nehri dünyası. Mutlak başlangıç bölgesi. Yoğun sis tüm alanı kapladı. Devasa bir buz gezegeninin etrafında dönen birçok kırık yıldız parçası vardı ve Luo Feng'in odası da bunlardan biriydi. Hey! Majesteleri bu kadar çok şey satın aldığına göre neye hazırlanıyor sanıyorsunuz? Son birkaç günde çok fazla evren gemisi uçuyordu. Kim bilir? Zaten çok büyük bir serveti var. İstediği her şeyi satın alabilir. Birkaç evren askeri villanın etrafında nöbet tutuyor ve devriye gezerken sohbet ediyordu. Kapa çeneni. Onun majesteleri hakkında konuşmayın. Uzaklarda bir alan lordu kaptanı. Kutuları taşıyan taşımacıları yönlendirirken dönüp bağırdı. Evet. Gardiyanların hepsi anında konuşmayı bıraktı. HMPH. Ancak o zaman kaptan dönüp talimatlarına devam etti. Hepiniz şu kocaman kutuları oraya yerleştirin. Değil mi? Bu büyük kutular buraya konulmalı. Bunlar çok önemli. Dikkatli olun ve yavaşça kaldırın. Villanın tamamı içerisinde farklı eşyalarla dolu birçok kutu aslında 10 kilometreden fazla alanı kaplayacak şekilde düzenleniyordu.
Beslenme kabini Luo Feng'in çalışma odasına yerleştirildi. Bu 3 ay boyunca Luo Feng sürekli onun içinde banyo yapıyordu. Tırnak işareti. Beslenme kabini yavaşça açıldı. Neredeyse berrak olan besin sıvısının içinden çıplak, siyah saçlı bir genç çıktı. Ayağa kalktı ve hemen dışarı çıktı. Kalan sıvıyı kuruturken vücudunun yüzeyinin sıcaklığı anında arttı. Bunun ardından hemen koyu kırmızı, sade bir giysi ortaya çıktı ve vücudunu kapladı. Bedenim şu anda evren 9 seviyede ve ruh okumam da evren 9 seviyede. Luo Feng esnedi ve biraz güç gösterdi. Güçlü kasları enerjiyle esneyerek etrafındaki alanın titremesine ve patlamasına neden oldu. Ne kadar tuhaf. Bu beslenme kabini. Luo Feng ona bakmak için döndü. İçinde hala bitirmediği çok sayıda değerli sıvı vardı. Yaklaşık 3 ay gibi kısa bir sürede doğrudan evren 9 seviyeye yükseldim. Esasen gelişme noktasından tok ve tamamen tatmin olmuş hissetme noktasına ulaşma noktasına kadar. Luo Feng'in vücut gücü zaten doygunluğa ulaşmıştı. Artık artamayacaktı. Vücudunun daha fazla gelişmesine olanak sağlayacak olan etki alanı Lordu seviyesine geçmediği sürece, vücudunun temel özündeki bir evrim, gücünü daha da yükseltmenin tek yolu olacaktır. Elbette gerekirse Luo Feng vücudunu anında alan Lordu seviyesine yükseltebildi. Tek sorun, iç dünyasının şu anda yalnızca alan seviyesi 6 olmasıydı. Bu nedenle, doğrudan alan Lordu seviye 9'a daha fazla gelişemiyordu ve şimdilik yalnızca buna katlanabiliyordu. Luo Feng binasından çıktığında villada işleriyle meşgul olan garsonlar ve gardiyanların hepsi şok oldu. Majesteleri, tırnak işareti, majesteleri, tırnak işareti, herkes saygıyla eğildi. Majesteleri, sektör Lordu Ao Duo'da bir ışık huzmesi haline geldi ve saygıyla eğilerek uçtu. Haha. Luo Feng büyük miktardaki gönderilere baktı ve güldü. Son birkaç günde o kadar çok mal geldi ki Ao Duo. Seni rahatsız ettiğim için özür dilerim. Sorun değil. Ao Duo yanıtladı. Malların hepsi geldi mi? Luo Feng sordu. Majestelerinin emirlerinin hepsi geldi. Her şey burada. Ao Duo saygıyla yanıtladı. Luo Feng başını salladı ve 10 kilometreden fazla yol alan büyük miktardaki malı görünce gözleri parladı. 860 karışık unsur harcadığı malların hepsi burada. Puanların son derece değerli olduğunu bildiği için puanları mümkün olduğunca kullanmamaya çalıştı. 860 karışık element. Bu miktar, Pink Hire şirketinden, özellikle de o büyük yatırımdan elde ettiği temettüler sayesinde kendisine ulaşmıştı. Elbette asıl önemli olan, daha fazla fon yaratmak için şirkette kalan paraydı. Luo Feng'in kendisi 1000'e yakın karışık elemente sahip olduğundan tek seferde 860 tanesini kullanabildi. Bunlarla, tırnak işareti, altın boynuzlu canavarın 2 seviye dünya tanrıları bir miktar ilerleme kaydedecek. Luo Feng düşündü. Önündeki bu ürünler arasında bulutla temas eden asmadaki birçok besin öğesi de vardı. Bunlar Blood River dünyasına gitmeden önce hazırladığı şeylerdi. Ancak en önemli şeyler hala altın boynuzlu canavarın dünya tanrılarını eğitmesi için gereken malzemelerdi. Dünyanın eğitim tanrılarının son derece yüksek gereksinimleri vardı. Ne kadar zayıfsa eğitilmesi de o kadar kolay oluyordu. Dünya tanrılarının bir seviyesi, ilkel Kaos şehrinde Luo Feng tarafından tamamlandı. Bunun nedeni altın boynuzlu canavarın o zamanlar daha zayıf olmasıydı. Bunun nedeni Luo Feng'in bunu tamamlamak için birçok değerli malzeme satın alabilmesiydi.
Birçok altın boynuzlu canavar tüm yaşamları boyunca yalnızca bir seviyeyi tamamladı. 2. Seviye son derece nadir malzemeler gerektiriyordu. Ancak bazı malzemeleri karşılayamaması üzücüydü. Bu kez 860 karma öğe harcadı ve bunların 830'dan fazlası 2. Seviye eğitim materyalleri için kullanıldı ve bu yine de eğitimin sadece daha ucuz kısmıydı. Özel malzemelere gelince, hazine sandığında bile bu yoktu. Pahalı parçalara gelince Luo Feng'in parası yetmiyordu. Dünya tanrılarının etkileri cesur ama gereksinimleri çok sert. 2. Seviye kan Luo'sinin tüylerini gerektirir. Bu da tek başına 12 milyon gerektirir. Bazı eşyalara gelince, onlar da hazine sandığında olmayabilir. Luo Feng, bu tekniğin öğrenilmesinin bu kadar zor olmasının şaşılacak bir şey olmadığını düşündü. 2. Seviyeyi tamamlamanın maliyeti son derece yüksekti. En azından, sanal evren şirketinde sadece küçük bir figür olduğu için Luo Feng hala işin sonunu göremiyordu. Vay be! Luo Feng elini kaldırdı ve Babata'ya tüm eşyaları depolama alanında saklamasını söyledi. Pek çok öğe en az 10 kilometrelik bir alana ihtiyaç duyuyordu. Ancak gerçekte o kadar fazla yer kaplamıyordu. En azından Luo Feng'in şu anki durumu göz önüne alındığında, daha büyük bir uzay yüzüğü satın almak kolaydı. 2 gün. Luo Feng siyah zırh ve botlar giyiyordu ve altı kenarlı bir kalkan ve kanlı bir gölge kılıcı taşıyordu. Bunların hepsi Blood River dünyasındaki görevi için özel olarak yapılmıştı. Kolundaki bulut iletişim asması ve kuantum bilgisayar dünyadaki kurallara uymadığından, bunları Moşa klanının bedenine giymeleri için verdi. Elbette Babata, Luo Feng'in talimatlarına göre depolama alanında saklandı. Babata, Kan Nehri gezegeninde herhangi bir şekilde varlığını göstermen yasak. Yapabileceğiniz en fazla şey benimle zihinsel olarak iletişim kurmaktır. Kahretsin. Pek çok ölüm kalım durumu boyunca öğretmeninle birlikte oldum. Rahatla. Babata dedi. H-I-M-M. Luo Feng villada durdu ve sisle kaplanmış gökyüzüne baktı. Rumble. Uzaktan Luo Feng'in yıldız parçasının üzerine bir evren gemisi indi. Majesteleri, görevinizde dikkatli olun. A.O. Duo saygıyla tavsiyede bulundu. H-I-M-M. Luo Feng başını salladı. Bir ışık huzmesine dönüştü ve uçtu. İyi şanslar majesteleri. Tırnak işareti. 100'den fazla gardiyan ve 1000'den fazla personel aynı anda söyledi. Uzaktaki Luo Feng, sanal evren şirketi tarafından gönderilen evren gemisine çoktan girmiş ve gemiyle birlikte hızla ortadan kaybolmuştu. Karanlık evren, balık şeklindeki bu evren gemisi hızla ilerliyordu. Majesteleri, Kan Nehri dünyasına gidiyoruz. Hızımız şimdiden ışık hızının 36 katına ulaştı. Yaklaşık 19 saatte varacağız. Çok ciddi görünen, tüylü kuyruklu, güzel görünümlü, mor kısa saçlı bir bayan Luo Feng'e açıkladı. 19 saat sonra majestelerini bilgilendireceğim. O zamana kadar dinlenebilirsin. Teşekkürler. Luo Feng başını salladı. Bundan sonra Luo Feng yanındaki kanepeye oturdu ve kendine bir bardak şarap doldurdu. Tadını alırken, bıçak tekniğini, yanıltıcı 7 bıçağı uygulamak için bilincinin bir parçasını sanal evrene gönderdi. Şu anda her bıçak bilincine tamamen yerleşmişti. Olsa bile, 7 bıçak arasında en usta olanı hala Hollandalı'nın Pipo'suydu. Belki de Moşa klanının suikast konusunda uzman olması ya da bu eğitim hamlesine harcanan uzun sürenin onun bu konudaki anlayışını en derin hale getirmesi yüzündendi. Bu nedenle, Luo Feng'in toprak bedeni bile Hollandalı'nın kavalında en usta kişiydi.
Bıçak işini ve hareketi özetlerken 19 saat hızla geçti. Majesteleri, hızla evren yolculuğuna başlayacağız ve gerçek evrene döneceğiz. Mor kısa saçlı bayan soğuk bir tavırla söyledi. Eş zamanlı olarak geminin kontrol odası evren yolculuğunun geri sayımıyla çınladı. 10 saniye sonra tüm gemi hafifçe sarsıldı ve tekrar stabil hale geldi. Gemi nihayet ulaşmıştı. Harici simülasyon. Bayan sipariş verdi. Çevredeki manzara şekillenip dış dünyanın sanal simülasyonunu ortaya çıkarırken Luo Feng'in gözleri parladı. Çok güzel. Luo Feng şok olmuştu. Karşısında sislerle kaplı dış dünya belirdi. Aynı zamanda onu daha da gizemli kılan her türlü uzay enkazını da içeriyordu. Ancak uzayda yüzen inanılmaz derecede güzel bir saray vardı. Bu saraya Cennet Erozyonu Sarayı denir. Sanal evren şirketimizin mutlak savaşçılarından birkaçı içeride eğitim görüyor ve aynı zamanda kan Nehri dünyasını gözetmekle de görevliler. Mor saçlı bayan tanıştırdı. Sarayın içinde çok uzakta olmayan büyük, boş bir bölge var. Bir evren gemisinin evren yolculuğuna hızlanmasını sağlayacak yeterli alana sahip. Cennet Erozyon Sarayı mı? Gözetleme kulesi mi? Luo Feng şok olmuştu. Bayan başını salladı. Birisi Blood River dünyasından uçup gittiği anda keşfedilecek. Eğer bu bizim insanlarımızsa, doğal olarak güvenli bir şekilde kabul edilecekler. Eğer bu, Blood River dünyasından bir yerli ise, doğal olarak pek iyi durumda olmayacaklar. Seni hemen oraya göndereceğim. Tırnak işareti. Bu gemiden çıktığınızda, Kan Nehri dünyasından pek de uzakta sayılmazsınız. Majesteleri Luo Feng kendi geminize güvenmek zorunda kalacak. Koyu mor saçlı kadın şöyle dedi. Majesteleri kendi geminizi doğru şekilde getirmeliydi. Bu noktaya eğitim görevi kılavuzunda değinilmişti. Anlaşıldı. Luo Feng başını salladı. Kabin kapısı açıldı ve tamamen siyah bir zırh ve çizmeler giymiş. Bir kalkan ve kılıç taşıyan Luo Feng gemiden uzaya uçtu. Cennet Erozyonu Sarayı. Luo Feng orada durdu ve uzaktaki saraya baktı. Bir dalgayla gümüş piramit gemisi ortaya çıktı. Bu, dünyada edindiği otomat gemisiydi. Bu gemi kesinlikle çok olağanüstü bir gemiydi. Hareketlilik olsun, savunma olsun, fena değildi. Geminin dış simülasyonu, normal bir göktaşı parçasını simüle edin. Luo Feng gümüş piramide girdi ve sipariş verdi. Evet usta. Geminin dış kısmı şekil değiştirdi ve hızla normal görünümlü bir göktaşı parçasına dönüştü. Uzayda hiçbir şeye benzemeyen bu yaratık hızla hızlandı ve Kan Nehri dünyasına doğru yöneldi. Kontrol odasında duran Luo Feng ileriye baktı. Uzakta inanılmaz derecede geniş bir kıta uzayda yüzüyordu. Tamamen bulutlarla ve atmosferle kaplanmıştı. Burası Kan Nehri dünyasıydı. Dış atmosfere girmeden önce 3 saat daha var. Luo Feng başını salladı. Blood River dünyası başka bir yabancıyı daha memnuniyetle karşılamıştı.